Merhaba, bugün sizi o hayranlıkla baktığımız antik yapıların aslında nasıl ayakta kaldığına dair hazırladığım özel bir saha raporuna, gizemli bir keşif yolculuğuna davet ediyorum. Hazırsanız, antik dünyanın mühendislik sırlarını açığa çıkaralım. Pantheon'a ya da o devasa büyük piramite baktığımızda ne görüyoruz? Yenilmez, kusursuz bir mükemmellik, değil mi? Aslında kazın ayağı öyle değil. Bu devasa yapıların istisnasız hepsinin, evet hepsinin çok gizli ve ölümcül zayıf noktaları var. İnşa eden ustaların asıl dehası da burada saklı zaten. Yapıların kusursuz olmasında değil, aksine çökecekleri yerleri önceden bilip o taşların arasına ustalıkla sakladıkları kurtarma planlarında. Hadi şimdi bu sır perdesini birlikte aralayalım. Bugünkü keşif haritamız oldukça heyecan verici. 5 ana durağımız var. Önce antik dünyanın yapısal gizemini çözeceğiz, sonra kemerlerin ve kilit taşının o müthiş mantığına bakacağız, ardından Romalıların gizli boşaltma planını deşifre edip depreme kafa tutan esnek sütunları inceleyeceğiz ve son olarak antik havalandırmanın aerodinamik sırrıyla turumuzu tamamlayacağız. Birinci durağımız, antik dünyanın yapısal gizemi, yani malzemelerin o sessiz dili. Bakın, saha çalışmalarında her zaman şunu görürüz. Başarının ilk anahtarı o antik mühendislerin kullandıkları malzemenin fiziksel sınırlarına duydukları derin saygıdır. Doğayla savaşmadılar, onunla masaya oturup anlaştılar resmen. Taşın, kilin, volkanik külün huyunu suyunu o kadar iyi biliyorlardı ki, normalde o koca binaları yerle yeksan etmesi gereken yer çekimini, tam tersine yapıları ayakta tutan sadık bir müttefike dönüştürdüler. İnanılmaz değil mi? Sahada karşımıza çıkan verilere bir baksanız, muazzam bir stratejiyle karşılaşırsınız. Mesela Mısırlılar, en ağır yüklerin bindiği o kritik noktalarda Asvan granitini seçmeleri tesadüf mü? Asla. Basınca karşı muazzam bir direnci var çünkü. Peki ya Roma betonu? Napoli civarındaki Pozzolana dediğimiz volkanik külü deniz suyuyla bir karıştırıyorlar, sadece havada değil, suyun altında bile binlerce yıl boyunca kendi kendini iyileştiren kimyasal bir mucize yaratıyorlar. Şaka gibi ama gerçek. Gelelim ikinci aşamaya. Kemerler ve kilit taşının mantığı, yani yer çekimiyle yapılan o büyük savaş. Antik dünyanın yer çekimine karşı icat ettiği en büyük silah hiç şüphesiz kemerlerdir. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Bir kemere baktığınızda ortada hep o süslü gösterişli taşı görürsünüz, değil mi? O da kilit taşı. Ama inanın bana, o taş sadece orayı süslemek için konmadı. O kilit taşı, dikey inen o devasa ağırlığı alıp zararsız bir şekilde yanlara doğru paylaştıran, tüm sistemi kelimenin tam anlamıyla kilitleyen ve o basınç zincirini başlatan anahtarın ta kendisidir. Bunu zihninizde tam olarak canlandırmak için 17. yüzyılda Robert Hooke'un yaptığı o efsanevi benzetmeyi düşünün. Elinize bir zincir alın, iki ucundan tutup bırakın. Ne olur? Yer çekimi onu aşağı doğru çeker ve kusursuz bir eğri çizer. İşte Hooke diyor ki, o eğriyi dondurun ve tam tersine çevirin. İşte o zaman yer çekimi güçleri o taşların üzerinden su gibi akıp kusursuzca yere iner. Antik ustalar bu mantığı belki böyle adlandırmadılar ama içgüdüsel olarak çok iyi biliyorlardı. Tabii kemerin anatomisini şöyle masaya yatırdığımızda tehlike çanlarının nerede çaldığı da hemen ortaya çıkıyor. Kilit taşı, onu destekleyen kemer taşları, yan payandalar falan derken burada asıl can alıcı, asıl uykuları kaçıran bir nokta var. Bizim böğür ya da İngilizlerin haunch dediği kısım. Kilit taşının sağında ve solunda kalan o 45 derecelik açılı bölgeler. Biz arkeologlar bir kalıntıyı kazarken ilk olarak gözümüzü bu noktalara dikeriz. Neden mi? Çünkü o devasa kemerin dışa doğru patlayıp çökmeye en meyilli olduğu, en zayıf halkası tam da burasıdır. Bu da bizi 3. konumuza getiriyor. Romalı mühendislerin gizli boşaltma planı. Tapınakların ve odaların o yumuşak karnı. O görkemli, pırıl pırıl mermer cephelerin arkasında aslında çok sinsi bir plan yatıyor. Sağdaki tecrübelerim bana hep şunu fısıldadı. Antik bir yapının, devasa tapınakların her zaman 3 büyük yumuşak karnı vardır. Az önce bahsettiğim kemerlerin o böğür kısımları, deprem anında üst üste binen sütun taşlarının eklem yerleri ve yapıyı alttan alta çürüten sular. Eğer o dönemde yaşayan bir mimarsanız, bu 3 katili ne yapıp edip durdurmak zorundasınız, başka çareniz yok. Şimdi düşünün, Romalılar devasa bir kapının ya da çok geniş bir odanın üzerine dev gibi ağırlıklar koyacaklar. Düz bir kirişin, yani lintelin, o ağırlığın altında ortadan ikiye çat diye kırılacağını atları gibi biliyorlardı. Neden? Çünkü taş sıkıştırılmaya inanılmaz dayanıklıdır ama çekme gerilmesine, yani esnemeye hiç gelemez, anında pes eder. Peki çözüm ne?
Boşaltma kemerleri. Adamlar duvarın o tuğla örgüsünün ta içine bildiğiniz kemerler gizlediler. Dışarıdan baktığınızda dümdüz bir duvar görürsünüz ama içerideki o gizli kemer, o devasa yükü açıklığın etrafından gizlice dolandırıp sağlam ayaklara iletir. Fiziğin kurallarını resmen hacklemişler, inanılmaz. Bunun yeryüzündeki en mükemmel kanıtı neresi biliyor musunuz? Roma'daki efsanevi Pantheon. Neredeyse 2000 yıldır o devasa kubbesiyle ayakta duruyor. Peki o kubbe neden başımıza çökmüyor? Sırrı şu. Kubbenin tepe kısımlarında ağır çakıl falan kullanmadılar, son derece hafif olan ponza taşını tercih ettiler ve asıl can alıcı nokta o 6 metre kalınlığındaki devasa duvarların içine tuğladan yapılmış dev boşaltma kemerleri sakladılar. Yapı kendi devasa ağırlığını işte bu gizli otobanlardan usulca yere aktarıyor. Kusursuz bir illüzyon. Dördüncü konumuz ise yer altındaki canavarla ilgili. Depreme direnen esnek sütunlar ve sismik izolasyonun keşfi. Tamam, yer çekimini hallettik diyelim. Peki ya yeryüzü sarsıldığında ne olacak? Sağdan aldığım bir kare var. Çizmelerimin hemen yanında duran şu antik sütun tamburuna bir bakın. Merkezinde açılmış o kare ve yuvarlak delikleri fark ettiniz mi? Bunlar taş ustalarının can sıkıntısından açtığı rastgele oyuklar falan değil. Bunlar yapının hayatta kalma mekanizmasının ta kendisi. Antik çağın en büyük mühendislik paradokslarından birini söyleyeyim size. Binalardaki dev blokların arasına harç veya çimento koymamak, sanılanın aksine onları zayıflatmıyor, depreme karşı çok daha güçlü kılıyor. Biz buna rocking yani sallanma mekanizması diyoruz. Sütunu oluşturan o tamburlar, sarsıntı anında birbirleri üzerinde mikro düzeyde kayıyor, sallanıyor. O sürtünmeyle birlikte depremin o yıkıcı, yırtıcı enerjisini ısıya dönüştürüp emiyorlar. Yapı beşik gibi sallanıyor ama elastik sınırlar içinde kalıp yıkılmadan eski haline geri dönüyor. Bugün, modern laboratuvar testlerine, o mühendislik diyagramlarına baktığımızda bu antik sırrın ne kadar işe yaradığını açıkça görüyoruz. O tamburların arasına gizlenen metal pimler ve kenetler var ya, işte onlar blokların sarsıntıda tamamen birbirinden ayrılıp devrilmesini engelliyor. Taşa sadece kayması için izin veriyor ama dağılmasına asla müsaade etmiyor. Ama durun, işin asıl dehası şimdi geliyor. O demir veya bronz pimleri alıp doğrudan sert taşın içine çakarsanız, deprem anındaki o şiddetli sarsıntıda sert metal taşı içeriden anında patlatır. İşte antik mühendisler burada adeta şov yapmışlar. Açtıkları deliklere pimi yerleştirip etrafına erimiş kurşun dökmüşler. Kurşun nasıl bir metaldir? Yumuşak, sünek. Deprem vurduğunda o kurşun bir araba amortisörü gibi eziliyor, şekil değiştiriyor ve o devasa şoku tamamen emiyor. Mermerin çatlamasını önlüyor. Söyler misiniz bana, bu bildiğiniz antik dünyanın ilk gerçek sismik izolatörü değil de nedir? Ve geliyoruz 5. son durağımıza. Taşlardan ve sarsıntılardan sıyrılıp antik havalandırmanın aerodinamik sırrına, rüzgarı nasıl evcilleştirdiklerine bakacağız. Şimdi biraz akışkanlar mekaniğine girelim. Çölün ortasında kavurucu bir sıcakta yapıyı serinletmek istiyorsunuz ama elektriğiniz yok. Antik Mısır'daki o malkafları veya Perslerin meşhur rüzgar kulelerini düşünün. Bunlar tam anlamıyla sıfır enerjili havalandırma sistemleri. Aslında uyguladıkları şey bildiğimiz Bernoulli prensibi. Akışkanın hızı arttıkça basınç düşer kuralını o kadar güzel kavramışlar ki, yapının içindeki o boğucu sıcak havayı adeta dev bir elektrik süpürgesi gibi vakumlayıp yukarı çekerken dışarıdaki serin havayı doğrudan içeri pompalıyorlardı. Tabi burada o havalandırma kanallarının rüzgara aldığı açı kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşıyor. Antik mühendisler rüzgar gün içinde yön değiştirse bile içerideki o verimliliğin düşmemesi için giriş açılarını milimi milimine hesaplamışlar. Rüzgarın kanala 45 derece ila 90 derece arasında vurmasını sağlayacak dairesel veya çokgen kuleler tasarlayarak her türlü hava koşulunda %40 ila %80 arasında kesintisiz bir hava sirkülasyonu garantilemişler. Hatta şu meşhur Büyük Piramit'teki gizemli şaftları ele alalım. Yıllarca bize bunların sadece Firavun'un uhu yıldızlara gitsin diye açılmış kapılar olduğu söylendi, değil mi? Oysa modern analizler bize bambaşka bir gerçeği, çok daha pragmatik bir gerçeği fısıldıyor. O devasa yapı inşa edilirken içeride çalışan binlerce ton taşın arasında o sıcakta oksijensiz kalma tehlikesi yaşayan işçiler vardı. İşte bu şaftlar aslında o işçilere temiz hava sağlayan müthiş birer rüzgar motoru, aerodinamik bir lojistik kanalıydı. Evet, bugün sahada yaptığımız bu kısa keşif turunu toparlarsak ne görüyoruz? O antik ustaların büyücü ya da sihirbaz olmadığını,
Tam tersine doğayı inanılmaz keskin okuyan dahi birer mühendis olduklarını anlıyoruz. Kilit taşlarıyla devasa statik krizleri çözdüler. O gizli kemerlerle koca tapınakların yumuşak karınlarını koruma altına aldılar. Kurşun ve sürtünme mantığını kullanarak depremleri sönümleyip doğru açılarla da rüzgarı adeta evlerine buyur ettiler. Her bir yapısal zayıflığa karşı mükemmel, kusursuz işleyen gizli bir karşı planları vardı. Tüm bu incelemelerin, bu analizlerin sonunda sizlere üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru bırakmak istiyorum. Bugün çeliğe ve betona bu kadar körü körüne güveniyoruz, değil mi? Ama buna rağmen inanın bana çok da büyük olmayan sarsıntılarda bile ağır yaralar alan o modern şehirlerimizde yaşıyoruz. Acaba binlerce yıldır sabırla ayakta kalan bu sessiz, yorgun antik taşlardan hayatta kalmaya dair hangi dersleri almamız gerekiyor? Belki de geleceğin o yıkılmaz, dayanıklı şehirlerini inşa etmenin sırrı, son teknolojide değil, o tozlu antik harabelerin tam merkezinde, ufacık bir kurşun kenitin içinde saklıdır. Şimdi arkanıza yaslanın ve şu soruyu bir düşünün. Mısır'ın o kavurucu çöllerindeki devasa bir Firavun piramidi, İskoçya'nın o sisli, soğuk tepelerindeki taş anıtlar ve bizim canım Anadolu'muzun kalbindeki binlerce yıllık antik tapınaklar. Aralarında binlerce kilometre mesafe var, binlerce yıl zaman farkı var. Peki ama neden? Neden hepsi gökyüzünde milimetrik olarak tam da aynı noktaya, aynı yıldızlara bakıyor? Antik mimarlar o devasa yapıların girişlerini neden inatla belirli takım yıldızlarına hizaladılar? Tesadüf mü? Kesinlikle hayır. Bugün definecilikte ve arkeolojik saha araştırmalarında ezberleri tamamen bozacak bir konuyu, arkeoastronomi ve antik yön bulma sanatını masaya yatırıyoruz. Toprağa kazmaya başlamadan önce neden başımızı kaldırıp gökyüzüne bakmamız gerektiğini ve modern tespit teknolojileriyle bu kadim şifreleri nasıl nokta atışı çözdüğümüzü tüm detaylarıyla anlatacağım. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan bu gizemli keşif yolculuğuna başlayalım. Evet, konunun tam kalbine inelim. Neden farklı medeniyetler, farklı coğrafyalarda hep aynı yıldızın peşinden gitti? Bakın, bu aslında arkeolojinin en tatlı, en büyük gizemlerinden biridir. Bizler genelde antik halkların ölülerini gömmek için basit, karanlık mezarlar inşa ettiklerini düşünürüz, değil mi? Ama işin aslı hiç de öyle değil. Onlar aslında yıldızlara açılan karmaşık portallar, adeta kozmik kapılar inşa ediyorlardı. İster karşımızda bir Frig tümülüsü olsun, isterse devasa bir Mısır piramidi. Bu yapıların yönelimleri, kapılarının baktığı açılar asla ama asla rastgele seçilmemişti. Onlar, gökyüzündeki evrensel nizamın yeryüzüne indirilmiş birer kopyasıydılar. Antik felsefeyi tam anlamıyla kavramak istiyorsak, araştırmacı David Warburton'un çok sevdiğim, çok vurucu bir sözü var. Diyor ki, giriş aslında çıkıştır. Ne demek bu? Biz modern insanlar için bir mezar kapısı içeri girmek içindir, değil mi? Ama antik dünyada o kapılar bizim anladığımız anlamda bir giriş değildi. Aksine ruhun, ki Mısırlılar buna Ka der, ölümden sonra gökyüzündeki ebedi evine ulaşması için özel olarak tasarlanmış bir çıkış kapısıydı. Onlar için ölüm karanlık bir son değil, kelimenin tam anlamıyla yıldızlara doğru başlayan muazzam bir yolculuktu. 1. Bölüm. İşin mekaniğine iniyoruz. Gökyüzünün bilimi. Arkeoastronomi. Şimdi sahada araştırma yaparken hepimizin düştüğü çok büyük bir yanılgı var. Gökyüzünü sabit, hiç değişmez zannediyoruz. Halbuki gökyüzü sürekli bir devinim içindedir. Dünyamızın ekseni, uzay boşluğunda dönen bir topaç gibi çok hafifçe yalpalar. Bilimde biz buna presesyon, yani yalpalama diyoruz. İşin can alıcı noktası şu: bugün gece başımızı kaldırıp kuzeye baktığımızda kutup yıldızı olarak Polaris'i görüyoruz, doğru mu? Ama piramitlerin veya Göbekli Tepe'nin inşa edildiği o binlerce yıl öncesindeki antik çağlarda kuzeydeki yıldız Polaris değildi. O dönem kuzeyde Ejderha takım yıldızındaki Tüban yıldızı gösteriyordu. Yani sahada bir antik tapınağın veya mezarın gizemini çözecekseniz bugünün gökyüzüne bakarak hiçbir şey bulamazsınız. Gökyüzünün binlerce yıl önceki, o yapının inşa edildiği tarihteki haritasına bakmak zorundayız. Peki bu antik ustalar gökyüzündeki hangi işaretleri temel alıyordu? Çok net kuralları var. Mesela dönemin kutup yıldızı Tuban. Etrafında her şey dönmesine rağmen o hep sabit kaldığı için, ufukta hiç batmadığı için ölümsüzlüğü ve değişmezliği temsil ediyordu. Piramitlerdeki o meşhur hava şaftları dedikleri dar tüneller tesadüfen değil, ruh doğrudan o ölümsüzlüğe ulaşsın diye tam olarak Tuban'a hizalanmıştı. Sonra Orion kuşağı var, yeniden doğuş tanrısı Osiris'in ta kendisi olarak görülüyordu ve devasa yerleşim planları bu 3 yıldıza göre diziliyordu.
Sirius yıldızı, tapınak girişlerine yön veren bereketi simgelerken, kış gün dönümü, yani yılın en uzun gecesi, Güneş'in ertesi gün yeniden güçlenerek doğuşunu müjdelediği için devasa geçit mezarlarının iç odalarının aydınlatılmasında ana referans noktasıydı. İkinci bölümümüz, küresel ve yerel kanıtlar. Piramitlerden kendi topraklarımızdaki Göbekli Tepe'ye uzanan o büyük resim. Mısır'ı biraz daha eşelediğimizde karşımıza inanılmaz bir kavram çıkıyor. Yok olmayan yıldızlar. Kuzey Kutup Dairesi etrafında dönen ve ufuk çizgisinin altına, yani yeraltı dünyasına hiçbir zaman inmeyen bu yıldızlar, antik Mısırlılar için ölümden ve yok oluştan tamamen muaf kabul ediliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Büyük Piramidin gerçek kuzeye o akıl almaz milimetrik hassasiyetle hizalanmasının tek bir amacı vardı: Firavun'un ruhu öldükten sonra doğrudan bu batmayan, yok olmayan ölümsüz yıldızlara katılsın ve sonsuza dek orada yaşasın. Olayın sadece Mısır'la sınırlı olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. İngiltere'ye gidelim, o devasa Thornbury dairesel anıtları, tıpkı Giza piramitleri gibi, gökyüzündeki Orion kuşağının yeryüzündeki devasa bir kopyası olarak toprağa işlenmiştir. Biraz daha kuzeye çıkın, İskoçya'daki Orkney adalarına, oradaki Neolitik yapılar, kış gün dönümünde Orion'un ufuktan o muazzam yükselişini tam karşıdan görecek şekilde tasarlanmıştı. Orion takım yıldızı, antik halklar için en karanlık, en çetin kış günlerinde onlara eşlik eden kozmik bir yoldaş, bir rehberdi. Anlayacağınız, dünyanın dört bir yanını saran, küresel çapta bir antik mühendislikle karşı karşıyayız. Tabii şimdi gelelim Anadolu'nun kalbine, insanlığın bilinen sıfır noktasına, Göbekli Tepe'ye. Göbekli Tepe, arkeoastronomik sırların en eskilerini topraklarında saklıyor. Bugün bile uzmanlar o anıtsal, devasa T şeklindeki sütunların gökyüzünde tam olarak neye baktığını hararetle tartışıyor. Kaynaklara baktığımızda iki güçlü teori var. Giulio Magli gibi isimler o devasa tapınakların güney ufkunda o dönemde yeni beliren o parlak Sirius yıldızını selamlamak, onu yakalamak için inşa edildiğini söylüyor. Diğer yanda Andrew Collins ise diyor ki, hayır, o merkez sütunlar kuzeybatı ufkunda yavaşça batan Deneb yıldızına çevrilmişti. Hangi teori %100 doğru çıkarsa çıksın, ortada sarsılmaz bir gerçek var dostlar. Göbekli Tepe'nin o gizemli mimarları gökyüzünü avuçlarının içi gibi bilen gerçek kaşiflerdi. Ve şunu asla unutmayın, gökyüzünü okumak için yeryüzünü de okumanız gerekir. Antik insanlar etraflarındaki o devasa ufuk çizgisini devasa bir takvim, bir nirengi noktası olarak kullanıyordu. O anıtsal yapılar öyle rastgele, dümdüz araziyelere serpiştirilmedi. Etraftaki o dağların zirveleri, tepelerin o ince girinti ve çıkıntıları, bunlar güneşin ekinokslarda veya ayın belli duraklama dönemlerinde tam olarak nereden doğup nereden batacağını gösteren doğal birer nişangahtı. Eğer sahada bir antik mezar veya tapınak arıyorsanız, doğanın size sunduğu bu devasa nişangahları okumayı öğrenmek zorundasınız. Başka çaresi yok. 3. bölüm. Gelelim bizi sahada en çok ilgilendiren, işin en pratik kısmına, Anadolu'nun mezar yönelim sistemleri. Sahada yıllarını harcamış araştırmacıların el kitabı niteliğinde bazı altın kurallar vardır. Mesela karşınıza bir Frig tümülüsü çıktı diyelim, Gordion taraflarında geziniyorsunuz. Bu yapıların girişleri genellikle güneydoğuya, yani güneşin taze doğuşuna doğru, topografyanın eğimiyle uyumlu yerleştirilir. Ama devir değişip de Hellenistik ve Roma dönemi kaya mezarlarına geldiğinizde ana yönelim bir anda batıya kayar. Yani güneşin battığı yere, yeraltı dünyasının kapısına. Sahada ter dökerken bulduğunuz o ufacık bir sunu çanağı ya da bir ahşap odanın duruş açısı, o medeniyetin kozmik inancının adeta bir şifresidir. O şifreyi çözdüğünüz an mezarın asıl yönünü de bulmuş olursunuz. Bu yönlerin dili o kadar nettir ki, doğu her sabah yeniden doğan güneşi, haliyle ruhunda yeniden doğuşunu simgeler. Batı ise günün bittiği, güneşin kan kırmızıya boyanıp battığı yerdir, yani ölüler diyarına açılan o karanlık kapı. Hepimizin sahada kayalıkların üzerinde sıkça karşılaştığı o meşhur yuvarlak çanak oymalar, sunaklar var ya, yanlarında bir de ince kanallar olur. Çoğu kişi bunların yağmur suyu dolsun diye yapıldığını falan sanır. Kesinlikle hayır. O kanalın sivri ucu size bir pusula iğnesi gibi mezar girişinin, o aradığınız kapak taşının tam olarak hangi açıda, hangi yönde toprağın altında yattığını gösteren karasal bir haritadır. Gökyüzündeki o sarsılmaz inanç, yeryüzündeki o sert taşa işte böyle kazınmıştır. 4. ve son bölümümüz. Peki, biz tüm bu teorik ve tarihi bilgiyi alıp sahadan nokta atışı tespit yapmak için nasıl kullanıyoruz?
İşte modern araştırmacılığın geldiği nokta. Sahadaki en büyük silahımız artık kazmalar, kürekler değil, sanal arkeoastronomi yazılımları. Biz artık toprağa dokunmadan, fiziksel bir tahribat yaratmadan önce bilgisayar başında Stellarium gibi harika yazılımları açıyoruz, bulduğumuz kalıntının tam koordinatlarını sisteme giriyoruz ve zamanı binlerce yıl geriye o yapının inşa edildiği tarihe sarıyoruz ve kendimize şu soruyu soruyoruz. Bu tapınağın veya mezarın kapısı o tarihte gökyüzünde tam olarak nereye bakıyordu? Bu simülasyonlar sayesinde geçmişi kelimenin tam anlamıyla ekranımızda canlandırıyoruz. Sahada uyguladığımız o kusursuz metodoloji tam olarak şu adımlardan oluşuyor. Dikkatle dinleyin. Birinci adım, sahadaki kalıntının pusula üzerindeki tam açısını, yani azimutunu ve deklinasyonunu ölçüyoruz. İkinci adım, bu fiziksel veriyi alıp az önce bahsettiğim simülasyona yüklüyoruz. Üçüncü adım, o açının o dönemde hangi yıldıza veya gün dönümüne denk geldiğini buluyoruz. Hedefi kilitledik mi? Harika. Dördüncü ve en önemli adım, mezarın giriş koridorunun bu yıldıza doğru uzandığını bilimsel olarak anladığımız an, koca bir araziyi günlerce rastgele taramak yerine GPR yer radarımızı ve LiDAR cihazlarımızı getirip sadece ve sadece bu milimetrik astronomik eksen üzerinde çalıştırıyoruz. Toprak altındaki gizli girişleri, o el değmemiş odaları işte tam olarak böyle nokta atışıyla buluyoruz. Ve tüm bu sistemin, bu metodolojinin bize sağladığı o muazzam başarı oranı ne biliyor musunuz? Tam %90. Bakın bu çok büyük bir rakam. Jeofiziksel tarama cihazlarının gücünü, o antik ustaların arkeoastronomik yönelim mantığıyla birleştirdiğiniz an, hedefi bulma ihtimaliniz %90'lara fırlıyor. Üstelik en güzeli ne biliyor musunuz? Toprağa rastgele delip deşmeyi, o binlerce yıllık tarihi dokuyu, o mirası tahrip etmeyi tamamen engellemiş oluyorsunuz. Doğru bilgi ve doğru teknoloji, çevreci ve tahribatsız bir keşfin tek anahtarıdır. Bu derinlemesine incelememizin sonuna gelirken sizlere zihninizi kurcalayacak o soruyu sormak istiyorum. Eğer o eski çağların insanları dünyalarını o muazzam ölümsüzlük arzularıyla gökyüzündeki ebedi yıldızların kusursuz bir aynası olarak inşa ettilerse, şu an üzerinde dikildiğimiz, her gün yanından geçit gittiğimiz o toprakların, kayaların altında aydınlatılmayı bekleyen daha nice kozmik sırlar yatıyor olabilir? Unutmayın dostlar, arkeoloji ve saha araştırması sadece toprağı kazmaktan ibaret bitmiş bir süreç değildir. Tam aksine gökyüzünün sessiz rehberliğinde toprağın derinliklerine doğru devam eden sonsuz ve nefes kesici bir keşif macerasıdır. Size çok basit ama sarsıcı bir soru sormak istiyorum. Şimdi tamamen boş, sıradan görünen bir arazinin tam ortasında dursam ve eğilip elime sadece bir avuç toprak alsam, sizce o bir avuç toprak bana metrelerce aşağımızda yatan gizli bir yapının tam merkezini, derinliğini, hatta oranın tam olarak ne zaman terk edildiğini söyleyebilir mi? Cevap kocaman bir evet, kesinlikle söyleyebilir. Bakın, bir tarafta gözü sadece parlayan altında olan, hedefine ulaşmak için etrafındaki her şeyi yakıp yıkan o aceleci defineci zihniyetini düşünün. Diğer tarafta ise elindeki malayla toprağı adeta bir beyin cerrahı hassasiyetiyle kazan, toprağın rengindeki milimetrik bir değişimi ya da paslı bir çiviyi tıpkı bir cinayet mahallindeki kanıt gibi okuyan arkeolojik bir dedektif. İşte biz bugün tam olarak o görünmez ipuçlarının peşine düşüyoruz. Definecilikte genellikle es geçilen ama bilimin ışığında muazzam bir olay yeri incelemesine dönüşen o süreci adım adım çözeceğiz. Bugünkü incelememizin yol haritası şöyle olacak. 1. Toprağın fısıltısı. 2. Stratigrafi, yani toprağın kanıt zinciri. 3. Küçük ipuçları, büyük gerçekler. 4. Gömüye mesafeyi hesaplamak. Ve son olarak 5. Sentez, bilimin ışığında keşif. Birinci bölümle, yani toprağın fısıltısı, gizemi çözmek ile hemen başlıyoruz. Gerçek bir saha araştırmacısı arazide nasıl düşünür biliyor musunuz? Her şeyden önce zihniyetimizi tamamen değiştirmemiz lazım. Bastığımız o yer sıradan bir toprak parçası değil, binlerce yıllık karmaşık bir suç mahallidir. Defineciler genelde hep sonuca odaklanır, değil mi? Tek dertleri bir an önce o değerli metale, sikkeye ya da heykele ulaşmaktır. Ama bunu yaparken çok trajik bir şey yaparlar. O eseri asıl değerli kılan şeyi, yani bağlamı tamamen yok ederler. Topraktan bağlama hikayesi koparılarak çıkarılan bir obje, inanın sadece bir antikadır, ötesi değil. Oysa bizler için o alan devasa bir bulmacadır. Eserin yerdeki açısı, hemen yanındaki kömürleşmiş minicik bir tohum, her şey ama her şey büyük resmin bir parçasıdır.
İşte tam bu noktada devreye o muazzam kavram giriyor. Adli arkeoloji. Adli arkeoloji, kazı bilimine alır ve hukuk sisteminin o acımasız, o kusursuz delil toplama standartlarıyla harmanlar. Düşünün, toprağın her bir santimetre küpü potansiyel bir kanıt. Yerdeki ufak bir çizik, doğal akışa aykırı duran tek bir taş parçası ya da toprağın nem tutma kapasitesindeki ufak bir farklılık. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Bunlar bizim kanıt zincirimizin en hayati halkalarıdır. Gelelim ikinci bölüme, stratigrafi, yani toprağın kanıt zinciri. Şimdi toprağın anatomisine biraz daha yakından bakalım. İnsanoğlu toprağa bir kez müdahale etti mi, orada kalıcı, asla silinmeyen bir yara izi bırakır. 17. yüzyıldan Nikolaus Steno'nun meşhur süperpozisyon yasası tam da burada karşımıza çıkıyor. Doğal akışta en alttaki tabaka her zaman en eskisidir. Ancak diyelim ki insan eliyle oraya bir çukur kazıldı. O kazılan çukur kendinden daha eski olan alt katmanları acımasızca kesip geçer ve içi yepyeni farklı bir dolguyla dolar. İşte bu aradan yüzyıllar hatta bin yıllar geçse bile bizim için inanılmaz okunabilir kronolojik bir damgadır. Gömünün yapıldığı anın adeta noter onaylı belgesidir. Gerçek bir kazı alanına indiğinizde bu ayrım size adeta bağırır. Üst kısımlara doğru baktığınızda o koyu renkli, organik madde ve insan yaşamı izleriyle dolu kültür toprağını hemen fark edersiniz. Ama aşağıya doğru indikçe renk yavaş yavaş açılır ve hiçbir kültürel kalıntı içermeyen o steril, tertemiz ana toprağa ulaşırsınız. Defineci bu derinlik farkını zerre umursamaz. Ama biz ana toprağa ulaştığımızda derin bir nefes alırız. Çünkü insan faaliyetlerinin zaman çizelgesindeki o meşhur sıfır noktasını bulduğumuzu anlarız. Bu arada Steno'nun jeolojik yasaları, arazideyken bizim en büyük kopyamız, en büyük rehberimizdir. Mesela orijinal yataylık ilkesi diye bir şey var. Normalde tortular yer çekiminin etkisiyle dümdüz, yatay bir şekilde çökelir, değil mi? Eğer kazdığımız yerde eğik, dik ya da garip duran bir katman varsa anlarız ki orada ya çok ciddi bir deprem olmuş ya da bir insan orayı bilerek kazıp doldurmuş. Veya kesme ilişkileri ilkesi. Bir mezar çukuru düşünün, içinden geçtiği tüm o yatay tabakalardan çok daha yenidir. Biz bu basit ama kusursuz yasaları kullanarak eski insanların topraktaki her bir hareketini adım adım izleriz. Size arazideki en sevdiğim görünmez parmak izlerinden birinden bahsedeyim, mottling. Definecilerin tamamen kör olduğu, yanından geçip gittiği bir detaydır bu. Düşünün, alttaki açık renkli kirli toprak, kazı yapılırken üstteki koyu renkli humuslu toprakla birbirine giriyor. O çukur veya mezar geri kapatıldığında bu iki zıt renk birbirine böyle alacalı bulacalı bir şekilde karışıyor. İsterse binlerce yıl geçsin, topraktaki o dalgalanma bize resmen şuna haykırır. Hey, burada bir zamanlar bir çukur açıldı ve geri kapatıldı. Üçüncü bölümümüz, küçük ipuçları, büyük gerçekler. Demin devasa toprak katmanlarından bahsettik. Şimdi kameramızı biraz daha yakınlaştıralım, işin mikro boyutuna inelim. Yüzeyde gezinirken bulduğunuz ufacık kırık bir seramik parçası, şekli bozulmuş paslı bir çivi veya taş alet yapımından sıçrayan o minicik yongalar var ya, onlar kesinlikle çöp değildir. Biz onlara tanısal objeler deriz. O seramiğin üzerindeki ufacık bir desen veya o çivinin makine kesimi olup olmaması bize o katmanın yaşını veren inanılmaz bir zaman damgasıdır. Hatta toprakta bu çivilerin belli bir hat üzerinde yoğunlaştığını görürsek, inanın tek bir kazma bile vurmadan orada çoktan çürüyüp yok olmuş devasa ahşap bir duvarın planını şıp diye çizebiliriz. Onlar bizim mekansal pusulalarımızdır. Az önce adli titizlikledim ya, inanın bunu lafın gelişi söylemiyorum. Sırf o küçük pusulaları gözden kaçırmamak için toprağı bazen 0,1 milimetrelik eleklerden ve özel su tanklarından geçiriyoruz. Buna da flotasyon diyoruz. Neden bu kadar abartıyoruz biliyor musunuz? Çünkü ancak bu yöntemle bir kurbanın giysisinden kopan mikroskobik tekstil liflerini, yanmış tohumları ya da boya kırıntılarını yakalayabiliyoruz. Veriler çok çarpıcı. Bu 0,1 milimetrelik hassasiyet, olay yerindeki kanıt geri kazanım oranını tam %82 arttırıyor. %82. Çözülemez denen bir cinayeti çözen de, o tapınağın asıl amacını ortaya çıkaran da işte bu iğne deliği kadar detaylardır. Dördüncü bölümümüze geçiyoruz, gömüye mesafeyi hesaplamak. Peki, bu ufak tefek objeleri bulduk diyelim. Ana yapıya yani gömüye ne kadar uzaktayız? İşte tam burada işin içine arkeolojinin o muazzam matematiği giriyor. Objelerin araziye yayılma şekli, merkeze olan mesafeyi milimetresine kadar verebilir bize. İnsan davranışının ne kadar evrensel olduğunu gösteren harika bir kural var burada.
Mackellar yasası. Çok basit. İnsanlar bir iş yaparken, diyelim ki ateşin başında yemek yiyorlar ya da alet yontuyorlar, 1 milimetreden küçük kırıntıları doğrudan ayaklarının dibine, yani oldukları yere düşürürler. Ama büyük kemikleri ya da rahatsız edici çöpleri ne yaparlar? Omuzlarının üzerinden uzağa fırlatırlar. Bu da bize harika bir harita verir. Merkezin sadece görünmez mikro atıklarla dolu olduğu, çevresinde ise büyük çöplerden oluşan devasa bir halkanın yer aldığı kusursuz bir harita. Arazide bulduğunuz seramik veya kemik parçalarının kenarları ne kadar keskinse merkeze o kadar yakınsınız demektir. Bilimde buna mesafe azalma modeli denir. Hele bir de eğimli bir arazide çalışıyorsak işin içine yerçekimi giriyor. Ağır objeler yamaçtan aşağı pataküte yuvarlanırken hafif olanlar yukarıda takılıp kalır. Bu size neyi hatırlattı? Tıpkı modern adli tıptaki kan sıçrama analizleri gibi, değil mi? Uzmanlar nasıl ki kan damlalarının açısına bakıp saldırganın odadaki yerini buluyorsa, biz de yerçekiminin yamaçtaki dağılımına bakıp asıl gömü odasının yukarılarda tam nerede olduğunu matematiksel olarak hesaplıyoruz. Yüzeyde rastgele atılmış gibi duran o seramik parçalarını tek tek GPS ile işaretleyip coğrafi bilgi sistemlerine, yani bilgisayara aktarıyoruz. Oradaki kümelenme analizi algoritmaları bu veriyi işliyor ve karşımıza kusursuz bir ısı haritası çıkarıyor. O karmakarışık görünen dağınık buluntular, henüz hiç kazmadığımız metrelerce yer altında bekleyen ana merkezin tam koordinatlarını bize adeta parmakla gösteriyor. Ve son bölümümüz 5. bölüm, sentez, bilimin ışığında keşif. İşte gerçek arkeolojik dedektiflik tam olarak budur. Şimdi tüm bu anlattığım adli, kimyasal ve mekansal ipuçlarını birleştirip o büyük finali yapalım. Yer altında eski bir kılıç ya da bronz bir zırh parçası olduğunu hayal edin. Yüzyıllar içinde o metalin iyonları ve oksitleri çevresindeki toprağa yavaş yavaş sızar. Orijinal obje belki topu 50 santimetredir ama toprağa sızan o kimyasal leke, bizim deyimimizle gömü halosu, metrelerce genişlikte devasa bir manyetik imza yaratır. Biz yukarıdan cihazlarımızla o devasa fısıltıyı, o haloyu duyarız ve o lekenin tam kalbine inerek asıl hedefe ulaşırız. Profesyonel bir araştırmacının sahada izlediği olay yeri inceleme protokolü net 4 adımdan oluşur. İlk önce yüzeydeki o küçük kanıtlar taranır, sonra bu veriler bilgisayarda modellenip ısı haritaları çıkarılır. 3. adımda yeraltı radarı gibi toprağa zarar vermeyen cihazlarla o bahsettiğim halolar, anomaliler tespit edilir. Ve ancak en son adımda o cerrahi titizlikle katmanları milim milim okuyarak stratigrafik kazı başlar. Definecinin sahaya girer girmez yaptığı ilk ve tek şey olan o kazma eylemi var ya, aslında bilimin en son adımıdır. Ne yazık ki Anadolu'nun o muazzam yapılarına, örneğin Nemrut Dağı'ndaki tümülüslere baktığımızda yasa dışı kazıların o acı, geri döndürülemez tahribatını görüyoruz. Bilinçsizce bir tümülüs veya mezar hoyratça yarıldığında binlerce yıllık o koruyucu stratigrafik mühür kırılır. İçeriye aniden oksijen dolar ve deri, ahşap, tekstil gibi ne kadar organik bağlam varsa dakikalar içinde çürüyüp kül olur. Sırf birkaç gram altın uğruna insanlığın binlerce yıllık bilgi birikimi sonsuza dek yok ediliyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir olay yerindeki parmak izlerinin kasten ve vahşice silinmesidir. Başka bir açıklaması yok. Bu incelememiz boyunca hep aklımızda tutmamız gereken o temel gerçeğe geliyoruz. Arkeolojik bir alan, içi altın dolu bir hazine sandığı falan değildir dostlar. Orası binlerce yıl boyunca yazılmış devasa bir günlüktür. O günlükteki sayfalar toprak katmanlarıdır. Kelimeler ve harfler ise kırık bir seramik, paslı bir çivi, yanmış bir tohumdur. O koca günlüğü yırtıp parçalayarak içinden sadece parlak olan tek bir kelimeyi alıp gitmenin insanlığa hiçbir faydası yoktur. Bugün toprağın sadece üstüne bastığımız cansız bir örtü olmadığını, aksine zamanın en dürüst, en konuşkan tanığı olduğunu gördük. Bir avuç toprağın derinlikleri ve mesafeleri bize nasıl haykırdığını adım adım inceledik. Şimdi dışarı çıktığınızda bastığınız o toprağa bir daha sıradan bir gözle bakmayın. Bir definecinin yok edici hırsıyla değil, bir dedektifin o keskin, detaycı gözleriyle bakın etrafınıza ve kendinize şunu sorun. Ayağınızın altındaki o toprak tam şu an size hangi gizli tarihi fısıldıyor? Size bir sır vereceğim. Şu an ayağınızı bastığınız, her gün üzerinden geçip gittiğiniz o toprağın sadece yarım metre altında, çıplak gözle asla ama asla göremeyeceğiniz devasa ve gizemli bir antik dünya yatıyor. Binlerce yıldır orada, sessizce keşfedilmeyi bekliyor. Eskiden bu sırları ortaya çıkarmak için yıllar süren kazılar, devasa bütçeler ve inanın bana büyük bir şans gerekirdi. Ama bugün
Bugün kazmayı ve küreyi bir kenara bırakıyoruz. Dijital verilerin gücüyle, uzaydan gelen sinyalleri kullanarak yerin altının adeta röntgenini çekeceğiz. Bu incelememizde evinizden bir adım bile dışarı atmadan o kayıp antik peyzajı nasıl deşifre edeceğimizi adım adım tüm detaylarıyla konuşacağız. Hazırsanız toprağın gizli hafızasını okumaya başlıyoruz. Hiç hayal ettiniz mi? Şöyle bir düşünün. Kayıp şehirler, üzeri toprakla örtülmüş gizli tümülüsler veya binlerce yıl önce tamamen kurumuş o antik nehir yatakları, sanki yerin altından ben buradayım diye bağıran devasa neon tabelalar gibi parlasaydı nasıl olurdu? Biliyor musunuz, doğru dijital araçlara sahipseniz aslında tam olarak böyle parlıyorlar. LIDAR ve çok bantlı uydu verileri sayesinde o tamamen görünmez sandığımız tarih, bilgisayar ekranımızda adeta ışıl ışıl parlıyor. Artık toprağa tik bir kazma bile vurmadan sadece açık kaynaklı veriyi analiz ederek doğanın ve zamanın bizden gizlediği o yapıları bulabiliyoruz. Peki ama nasıl? Gelin bir dijital karşifin elindeki en keskin ve en güçlü araçla yani LIDAR teknolojisiyle işe başlayalım. 1. bölüm, LIDAR'la dijital kazı ve ormanı tıraşlamak. Bu terim biraz garip gelebilir ama bu inanılmaz teknoloji sahada tam olarak bunu yapıyor. Hemen göstereyim. Sidebory Demirçağ Tepe Kalesi'ne ait bu görüntüye çok dikkatli bakın lütfen. Uçaklardan veya dronlardan saniyede yüz binlerce, evet yanlış duymadınız, yüz binlerce lazer ışını yeryüzüne gönderiliyor. LIDAR teknolojisi adeta sihirli bir dijital ustura gibi çalışıyor dostlar. Bu lazerler o sık ağaç dallarının ve yaprakların arasından süzülerek doğrudan toprağa ulaşıyor. Sonuç mu? O karmaşık, geçit vermez bitki örtüsünü ekrandan bir çırpıda sıyırıp atıyorsunuz. Çıplak gözle baksanız sadece yoğun bir orman göreceğiniz bu alanda o devasa savunma hendekleri ve surlar sanki daha dün kazılmış gibi tüm ihtişamıyla karşımıza çıkıyor. Normalde yanından yürüyüp geçseniz ruhunuzun duymayacağı bu yapılar LIDAR'le saniyeler içinde aydınlanıyor. İnanılmaz değil mi? İşte elde ettiğimiz bu sihirli, çıplak görüntüye biz sahada sayısal arazi modeli yani kısaca DTM diyoruz. LIDAR cihazı arazinin üzerinde uçarken aslında devasa bir nokta bulutu üretir. Ancak bu ham verinin içinde her şey vardır. Ağaçlar, binalar, hatta elektrik direkleri bile. İşte burada devreye gelişmiş yazılımlar ve makine öğrenmesi algoritmaları, mesela Random Forest gibi sistemler giriyor. Bu algoritmalar noktaları tek tek sınıflandırıyor ve toprağa değmeyen ne varsa silip atıyor. Elimizde kalan bu 3 boyutlu tamamen çıplak zemin modeli sayesinde tarımsal faaliyetlerle dümdüz olmuş, insan gözüyle fark edilmesi imkansız olan o 30 santimetrelik mikro yükseltileri, yani gizli tümülüsleri bile inanılmaz bir hassasiyetle haritalayabiliyoruz. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki, Göksel Hocam, iyi güzel de biz bu verilere nereden ulaşacağız? Bu tabloyu hemen ekran görüntüsü almanızı tavsiye ederim, çok işinize yarayacak. Eğer araştırmanızı Amerika'da yapıyorsanız şanslısınız. USGS'in 3DEP programı 1 metreye kadar harika verileri tamamen ücretsiz sunuyor. Ancak bizim gibi Türkiye'de çalışıyorsanız masada 2 ana seçeneğiniz var. İlki Avrupa Uzay Ajansı'nın tüm dünyayı kapsayan Copernicus GLO-30 verisi. 30 metre çözünürlükle gelir ve ücretsizdir. Özellikle büyük höyükleri veya eski nehir yataklarını tespit etmek için mükemmel bir başlangıçtır. Ama dersiniz ki ben daha hassas çalışacağım, küçük tümülüsleri arayacağım. O zaman 5 metre çözünürlüklü veriler için Türkiye'de Harita Genel Müdürlüğü'nün yani HGM'nin kapısını çalacaksınız ve cüzi bir ücret karşılığında sayısal yüzey modellerini temin edeceksiniz. Gelelim 2. bölüme. Antik nehir yatakları ve uydudan görülen izler. Yeryüzünün şeklini LIDAR ile çok güzel anladık. Peki ya toprak zamanla tamamen düzleşmişse ve geriye ölçülecek hiçbir yükselti kalmamışsa ne yapacağız? İşte tam o noktada toprağın şekline değil, kimyasına ve nemine bakmaya başlıyoruz. Sahada biz buna bitki ve toprak işaretleri bilimi diyoruz. Düşünün, yerin metrelerce altındaki antik bir taş duvar veya binlerce yıl önce kurumuş, üzeri kapanmış bir nehir yatağı, yüzeydeki toprakların nem tutma kapasitesini tamamen değiştirir. Bu nem farkı da orada yetişen buğdayın rengini, sağlığını veya hasat edildikten sonra o toprağın uzaya yansıttığı kızılötesi ışımayı doğrudan etkiler. Bizim gözünüz tarlaya baktığında sadece sarı başaklar veya kahverengi bir toprak görür. Bu ince farkı göremeyiz. Ama Avrupa Uzay Ajansı'nın o devrim yaratan Sentinel-2 uydusu var ya, işte onun üzerindeki sensörler bu anormallikleri uzaydan anında yakalar. Bu verileri işlemek için Google Earth Engine gibi platformları kullanıyoruz. Ben şahsen sahaya çıkmadan önce genellikle şu 3 adımlık reçeteyi izlerim. Birinci adım,
Bitki sağlığındaki anormallikleri, yani o görünmez yeraltı duvarlarını tespit etmek için NDVI denilen bir endekse hesaplarım. İkinci adımda kısa dalga kızılötesi, yani sphere bantlarını devreye sokarak toprağın derinliklerine gizlenmiş o nemi ararım. Ve üçüncü, benim en sevdiğim adım, Tasseled Cap dönüşümü uygulayarak arazinin ıslaklık haritasını çıkarırım. Bu işlem binlerce yıl önce büyük uygarlıkların etrafına kurulduğu, hayat bulduğu ama bugün tarlaların altında tamamen kaybolmuş paleo kanalları, yani o antik nehir ağlarını ekranda masmavi damarlar gibi ortaya çıkarır. Büyüleyici bir andır o anı görmek. Üçüncü bölümümüz, evden çıkmadan saha analizi, QGIS ve çevrim dışı haritalar. Veriyi bulduk diye hemen araziye koşmak yok. Evet, harika veriler bulduk. Uydulardan analizlerimizi tıkır tıkır yaptık. Ama durun bakalım. Hemen botlarınızı giyip heyecanla sahaya fırlamayın. Yılların tecrübesiyle, acı tecrübelerle söylüyorum. İyi organize edilmemiş, masa başında bitirilmemiş bir saha çalışması her zaman hüsranla biter. O ıssız arkeolojik bölgelere adım attığınız anı düşünün. Cep telefonunuzun interneti anında kesilecektir. O yüzden tüm veriler masa üstünüzde kusursuzca harmanlanmalı. Benim sahada kelimenin tam anlamıyla hayat kurtaran yöntemim şudur. Önce devlet arşivlerinden bulduğum eski bir Osmanlı haritasını veya Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait o güzel paftaları QGIS yazılımında güncel koordinatlarla bir eşleştiririm. Sonra SAS Planet gibi programlarla o bölgenin en yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini indiririm. En sonunda da tüm bu verileri MB-Tiles formatında paketler ve telefonumdaki Locus Map gibi çevrim dışı çalışabilen harita uygulamalarını atarım. Artık dağın başında internetim sıfır bile olsa ayaklarımın altındaki o antik şehrin haritası cebimdedir. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Sahada en çok yapılan o en büyük amatör hatası, koordinat sistemleri. Bakın burası gerçekten hayati. Bugün cebimizdeki akıllı telefonlar ve Google Earth, WGS84 dediğimiz küresel standardı kullanır. Ancak Türkiye'nin o bahsettiğimiz eski tarihi paftaları ve haritaları genellikle ED50 sistemindedir. Eğer yazılımda bu iki sistemi birbirine dönüştürmeyi unutursanız ne olur biliyor musunuz? Türkiye genelinde tam 200 ila 300 metre arasında bir kayma yaşarsınız. Arazide 300 metre sapmak demek, geçmiş olsun, aradığınız o gizli tümülüsü veya antik yolu tamamen ıskaladınız demektir. Başka bir tepeye bakıyorsunuzdur. QGIS üzerinde doğru EPSG kodunu seçmek, işte bu yüzden meselenin kalbidir. Dördüncü ve son bölüm, kanunlar, cezalar ve dijital arşivin sorumluluğu. Bu incelemenin en önemli kısmı. Şimdi konunun en ciddi, altını kırmızı kalemle çizeceğimiz kısmına geliyoruz. LiDAR ile buldunuz diyelim, uyduyla doğruladınız, haritanıza işleyip sahaya kadar gittiniz. Peki orada tam olarak ne yapacaksınız? Şunu asla unutmayın dostlar. Bizler defineci değiliz, bizler tarih araştırmacısıyız. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu bu işteki kırmızı çizgimizdir. Kanun, kültür varlığını aynen şu şekilde tanımlar. Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar. Bunun açık meali şudur. Yerin altındaki ve üstündeki tarihi değeri olan her şey ama her şey istisnasız bir şekilde devletin mülkiyetindedir. Sizin veya benim cebime girecek bir şey değildir. Dijital bir araştırmacının tek görevi keşfetmek ve tarihe not düşmektir, belgelemektir. Kazmak veya yerinden çıkarmak kesinlikle değil. Devlet bu konuda haklı olarak çok katıdır ve şakası yoktur. İzinsiz kazı yapmanın, o toprağa sondaj vurmanın cezası doğrudan 2 yıldan 5 yıla kadar hapistir. Kültür varlığına, o binlerce yıllık mirasa zarar vermenin cezası yine 2 yıldan 5 yıla kadar hapistir. Diyelim ki dijital haritanızda bir yer keşfettiniz, sahaya gittiniz ve bunun gerçekten tarihi bir kalıntı olduğunu anladınız. Yasaya göre 3 gün içinde en yakın müze müdürlüğüne veya mülki amire bunu bildirmekle yükümlüsünüz. Hocam ben yasal ruhsat alıp kazarım diyenleri de hemen uyarayım. Sit alanlarında ve bilinen kültür varlıklarında define arama ruhsatı falan kesinlikle verilmez. Devlete haber vermeden o toprağa vurulan her bir kazma darbesi aslında kendi tarihimizi yok eden ağır bir suçtur. Neden mi bu kadar kesin konuşuyorum? Neden mi bu kadar sertim bu konuda? Ekranda gördüğünüz şu habere, Dipsiz Göl felaketine dair resmi basın açıklamasına bir bakın. Bu olay her şeyi özetliyor aslında. Fiziksel bir müdahalenin yasal izinler bile suistimal edilerek yapıldığında 12 bin yıllık doğal ve tarihi bir mirası nasıl geri dönüşü olmayan bir şekilde yok ettiğinin en acı, en çarpıcı örneğidir bu.
Sonucunda ne oldu? Soruşturmalar açıldı, doğa mahvedildi, tarih silindi gitti. İşte tam da bu yüzden bilgisayar ekranında yaptığımız o inanılmaz, o hassas dijital tespitler arazide cahilce bir kazıya dönüşmemelidir. Dijital prospeksiyon yeri deşmek değil, tahribatsız bir belgeleme sanatıdır. Sonuç olarak kendimize sormamız gereken yegane soru şu: bizler, tarihi paramparça eden sıradan bir yağmacı mı olacağız, yoksa o peyzajın hafızasını koruyup geleceğe taşıyan bir dijital kaşif mi? LIDAR verileri, o multispektral uydular ve açık kaynaklı yazılımlar, bunlar bugün bize inanılmaz, adeta süper güçler veriyor. Gelin bu gücü, Anadolu'nun o binlerce yıllık, eşsiz sırlarını kazmalarla kepçelerle yok etmek için değil, bilimin ışığında, saygıyla ve büyük bir koruma bilinciyle gün yüzüne çıkarmak için kullanalım. Kulaktan kulağa yayılan o fantastik efsanelerden, toprağın metrelerce altına adeta bir röntgen gibi tarayabilen yüksek teknolojiye uzanan, büyüleyici bir serüven bu. İnanın bana, bugün konuşacağımız şeyler yere, toprağa ve hatta yaşadığınız dünyaya bakış açınızı tamamen değiştirecek. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Kendinize dürüstçe şu soruyu bir sorun. Diyelim ki yer altındaki o gizemli tarihi veya belki de kayıp bir hazineyi bulmak istiyorsunuz. Nesilden nesile aktarılan sırlarla dolu efsanelere mi inanırdınız, yoksa bilimin o soğuk ama kesin verilerine mi? Kabul edelim, çoğumuz o Indiana Jones filmlerindeki gibi eski haritaların, gizemli sembollerin peşinden gitmenin cazibesine kapılıyoruz. Çok heyecan verici değil mi? Ancak günümüzde antik gizemler sandığınızdan çok ama çok daha farklı şekillerde çözülüyor. Peki rotamızda neler var? Hızlıca bir bakalım. Önce gizemli işaretleri inceleyeceğiz, ardından antik harçlara bakacağız, sonra arkeometrinin yüksek teknolojisine girip GPR cihazları ve termal dronlarla havadan keşfe çıkacağız. En sonda da tüm o bildiğimiz harita algımızı sarsacak illüzyonlara değineceğiz. Harika, hadi hemen dalalım. Birinci bölümümüz Gizemli işaretler ve yeraltının folkloru. Yüzlerce yıldır dağlarda, bayırlarda dolaşan definecilerin aslında oldukça romantikleştirilmiş bir dünyası var, biliyor musunuz? Mesela bir adım veya arşın manipülasyonu. Defineciler, kayaya oyulmuş bir ayak izinin sizi kriptometroloji hesaplarıyla, örneğin tamı tamına 78 santimetrelik gizli bir eşkıya adımıyla şifrelenmiş bir hedefe götüreceğine inanırlar. Bir aslan figürü tehlikeyi, kuyularsa gizli odaları işaret eder onlara göre. Hele o kayalardaki murç izleri yok mu? Onların doğrudan kilit taşı mühendisliğine, yani yanlış bir taşa dokunduğunuzda tüm odayı saniyeler içinde üzerinize çökertebilecek o ölümcül mekanizmalara işaret ettiği düşünülür. İnsan zihni bu işte. Belirsizliği bu tarz kusursuz ve heyecanlı efsanelerle örtmeyi bayılıyoruz. Ama bakın, asıl can alıcı nokta şu: efsaneler ve gerçekler çoğu zaman birbirine fena halde karışıyor. Örneğin, bazı antik mezarların tavanlarında gökyüzüne açılan daracık kanallar görürsünüz. Folklorik hikayeler bunlara ruh delikleri der, ölen kişinin ruhu oradan uçup gökyüzüne seyahat etsin diye yapıldığına inanılır. Kulağa çok şiirsel geliyor değil mi? Fakat bilimin penceresinden baktığınızda iş inanılmaz derecede pratik. O kanallar aslında odayı falan değil, oraya sonradan girenleri koruyan gizli hava bacalarıdır. Antik mezar soyguncuları veya o mezarı sık ziyaret eden rahipler, içeride biriken yoğun karbondioksit gazından zehirlenip ölmemek için bu havalandırma kanallarını inşa etmişler. Yani gerçekler her zaman efsanelerden çok daha işlevseldir. İkinci bölümümüz Antik harçlar ve fiziksel gerçekliği inşa etmek. Toprağın altında binlerce yıl sapasağlam ayakta kalan bu yapılar öyle doğaüstü tılsımlarla veya büyülerle değil, tam anlamıyla akıl almaz bir mühendislik ve kimyayla ayakta tutuldu. Karşınızda meşhur Horasan harcı. Antik ustalar bu harcın dayanıklılığını arttırmak için sadece kum ve kireç karıştırıp bırakmadılar. Sıkı durun, harcın içine yumurta akı, hayvan kanı, peynir ve reçine gibi tamamen organik maddeler kattılar. Evet, yanlış duymadınız, bildiğimiz peynir ve kan. Bu protein zincirleri harcın moleküler yapısını adeta bir çelik gibi birbirine kenetleyerek depremlere karşı inanılmaz bir direnç sağladı. Ve tabii ki bir de Romalıların o efsanevi Opus Caementicium'u, yani Roma betonu var. Puzolan adını verdikleri özel bir volkanik kül sayesinde bu karışım suyun altında bile taşlaşarak katılaşabiliyordu. Binlerce yıl hırçın dalgaların altında sapasağlam duran o antik limanların sırrı tam olarak budur. Üstelik her medeniyetin parmak izi kadar eşsiz olan bu kendilerine has kazı ve dolgu teknikleri o kadar yoğun kimyasal katmanlar oluşturur ki günümüzde antik dönemden kalma doğal birer sinyal karıştırıcı görevi görerek bizim modern yeraltı radarlarımızı bile şaşırtabilirler. Gerçekten inanılmaz. Geldik 3. bölüme. Arkeometri, yani bilimin tarihle buluştuğu o muazzam nokta.
Artık karanlıkta el yordamıyla ilerleme devri kapandı. Arkeometri, arkeolojiyi o tozlu kazı alanlarından alıp doğrudan son teknoloji laboratuvarlara sokuyor. Şöyle düşünün, kayada tuhaf bir aşınma gördünüz. Acaba bu yüzlerce yıllık doğal bir rüzgar erozyonu mu yoksa insan eliyle yapılmış bilinçli bir oyma mı? Çıplak gözle bakarak buna kesin bir cevap veremezsiniz. Ama spektroskopi ve mikroskobik materyal analizi devreye girdiğinde doğal ile insan yapımı arasındaki o mikroskobik detaylar tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kanıtlanır. Karbon 14 ile organik yaşların nokta atışı bulurken jeofizikle toprağın altının kelimenin tam anlamıyla röntgenini çekiyoruz. 4. bölüm, GPR ve yeraltı radarlarıyla görünmeyeni görmek. Peki ama bilim insanları tek bir kazma bile vurmadan, yerdeki tek bir toz tanesini bile kaldırmadan yeraltını nasıl bu kadar net haritalayabiliyor? Burada arkeologların elinde iki devasal güç var: GPR ve manyetometre. GPR, yani yeraltı radarı, toprağın içine yüksek frekanslı radyo dalgaları gönderir ve o dalgaların bir boşluğa veya gömülü bir duvara çarpıp geri dönme süresini hesaplar. Manyetometre ise çok farklı çalışır. Radyo dalgası göndermez. Sadece dünyanın doğal manyetik alanındaki sapmaları ve bozulmaları dinler. Yani yer altına gizlenmiş devasa bir antik kılıcı veya metal bir yapıyı son derece gelişmiş bir metal detektörü gibi şıp diye tespit eder. Ama tabii fizikte hiçbir şey bedava değildir. Her zaman bir takas yapmak zorundasınız. GPR kullanırken frekansı ayarlamak tıpkı profesyonel bir kameranın odak lensiyle oynamak gibidir. Çok derine, mesela 80 metre aşağıya inmek isterseniz düşük frekans kullanırsınız, ancak ekranda göreceğiniz şey oldukça bulanık bir leke olur. Yok, ben sadece ilk birkaç metreyi görmek istiyorum derseniz yüksek frekansa geçersiniz ve o zaman da gömülü bir duvarın veya odanın en ince detaylarını cam gibi keskin bir şekilde görebilirsiniz. Tercih sizin. 5. bölüm. Termal dronlar ve havadan keşif. Şimdi gözlerimizi o yer altındaki radarlardan alıp gökyüzüne çevirmenin tam zamanı. Termal kameralarla donatılmış dronlar, arkeolojide kelimenin tam anlamıyla yeni bir çağ başlattı. Gecenin zifiri karanlığında drone havalanıyor, toprağın altındaki boş bir antik oda, etrafını saran katı kayalara göre ısıyı çok daha farklı bir hızda tutar ve salar. Termal kameralar, yüzeydeki bizim hissedemeyeceğimiz o mikroskobik ısı farklarını anında yakalar. Ardından devasa yazılımlar bunu 3 boyutlu topografik bir harita ile birleştirir. Sonuç mu? Kazı ekibi daha bölgeye bile gitmeden aylar önce yeraltı odalarının yerini milimetrik bir ısı farkıyla nokta atışı bulursunuz. Sihir gibi değil mi? Ve geldik 6. belki de en çarpıcı bölüme. Harita illüzyonları ve makro perspektif. Şimdi kameralarımızı o küçük yeraltı odasından çekelim ve tüm dünyayı içine alacak kadar uzaklaşalım. Yeraltını santim santim haritalarken hata yapmaktan çok korkuyoruz. Haklıyız da. Peki ya dünyayı gösteren o güvendiğimiz haritaların kendisi baştan aşağı bir illüzyonsa? Bugün okullarda, duvarlarda veya akıllı telefonlarınızda gördüğünüz o standart dünya haritasının adı Mercator projeksiyonudur. 1569'da okyanuslarda kaybolmamaya çalışan denizciler için özel olarak çizildi. Haritadaki o varsayımsal sıfır noktası ve kerteriz alırken yapılan geometrik hesaplamalar, denizcilerin okyanusta dümdüz bir çizgi çizebilmesi için tasarlandı. Ama bu düz çizgi sevdası, haritadaki kıtaların boyutlarında korkunç matematiksel hatalara ve bozulmalara yol açtı. İşte muhtemelen aklınızı başınızdan alacak o çarpıcı rakam geliyor. 14. O her gün güvendiğiniz haritada Grönland ve Afrika kıtasına bir bakın, neredeyse aynı boyutta görünürler. Fakat sıkı durun, gerçekte Afrika kıtası Grönland'dan tam 14 kat daha büyüktür. Yanlış duymadınız. Sırf okyanustaki gemi rotaları düz bir cetvelle çizilebilsin diye, kutuplara doğru gidildikçe o ülkeler haritada bir lastik gibi sündürülüp devasa boyutlara ulaştırılmıştır. Anlayacağınız zihnimizdeki o gerçek boyutlar tamamen işlevsel bir manipülasyondan ibaret. Elbette bilim insanları boş durmadı ve bu devasa illüzyonu düzeltmeye çalıştı. Karşımıza Guy Peters veya Winkel Triple gibi alternatif haritalar çıktı. Bu haritalar, ülkelerin fiziksel boyutlarını gerçekte olduğu gibi, yani adil bir şekilde orantılı gösterir. Fakat burada da bir sorun var. 3 boyutlu küresel bir topu 2 boyutlu düz bir kağıda kusursuzca açıp aktarmak matematiksel olarak imkansızdır. Kıtaların boyutunu düzeltirseniz bu kez de şekilleri bozulur ve tuhaf bir hal alır. Yani işin özü şu, aslında mükemmel bir harita diye bir şey yok. Sadece farklı amaçlar için seçilmiş farklı tavizler var.
Ve tüm bunlar bizi gerçekten de çok çarpıcı bir düşünceye getiriyor. Eğer yüzyıllardır sınıflarımızın duvarlarında asılı duran, her gün cebimizdeki telefonlarda yön bulmak için kayıtsız şartsız güvendiğimiz o devasa dünya haritaları bile algımızı bu denli manipüle ediyorsa, ayaklarımızın metrelerce altında gizlenmiş, üstelik binlerce yıllık efsanelerle yoğrulmuş o karanlık tarih hakkında acaba daha neleri yanlış biliyoruz? Bilim bize çok güçlü bir el feneri uzatıyor, evet, ama şurası kesin ki karanlıkta keşfedilmeyi bekleyen daha çok fazla sır var. Biliyor musunuz, bazen tek bir kazma bile vurmadan toprağın metrelerce altındaki bir antik şehri, bir mahzeni ya da binlerce yıllık bir sırrı görebiliriz. Nasıl mı? Önümüzdeki dakikalarda gökyüzünden lazerlerle ormanların altına saklanmış o devasa hayalet şehirleri nasıl bulduğumuzu konuşacağız. Sadece toprağın rengine bakarak asırlar öncesinin binalarının yerini nasıl tespit ettiğimizi, bir çekiç darbesiyle yer altındaki gizli odaların yankısını nasıl dinlediğimizi, kayalardaki küçücük mavi lekelerin bize antik çöplükleri nasıl ele verdiğini ve karanlıkta parlayan sırları, yani ultraviyole ışıkla silinmiş antik metinleri nasıl yeniden okuduğumuzu anlatacağım. Bu sıradan bir ders değil. Bu benim saha günlüğüm. Hadi ayaklarımızın hemen altında saklanan o görünmez dünyanın kapılarını aralayalım. Şimdi mesleğe ilk başladığım yıllardan beri kendime sorduğum ve aslında her sahaya çıktığımda aklımdan geçen o kışkırtıcı soruyla başlayalım. Tek bir çukur bile kazmadan yer altındaki tarihi nasıl görebiliriz? Çoğu insan arkeolojiyi, o define arama süreçlerini sadece toprağı kazmak, toza toprağa bulanmak sanıyor. Tabii işin o kısmı da var, yalan değil. Ama inanın bana, modern bilim ve o asırlık saha tecrübesi birleştiğinde yeryüzü bize adeta şifreli bir harita sunuyor. Tek yapmamız gereken ona doğru bakmayı bilmek. Doğanın ve teknolojinin dilini kullanarak o tarihi yeryüzüne çıkarmadan önce görebilme sanatını konuşacağız. Hazırsanız ilk şifremizle gökyüzünden başlayalım. 1. Bölüm. Yüzey şifresi, lidar ve toprak. Dedektiflik işimiz aslında gökyüzünde başlıyor ve yavaş yavaş toprağın o karanlık derinliklerine doğru iniyor. Şimdi şöyle düşünün, uçsuz bucaksız, çok sık bir ormanın derinliklerinde kaybolmuş devasa bir antik kenti arıyorsunuz. Ağaçlar o kadar sık ki bırakın şehri, önünüzü bile göremiyorsunuz. Yanından geçseniz koca bir tapınağı fark etmezsiniz. İşte tam bu noktada lider teknolojisi imdadımıza yetişiyor. Adeta bir X-ray gözü gibi. Açık kaynaklı topografik verileri kullanarak havadan gönderilen lazer ışınlarının yansımalarını analiz ediyoruz. Sonra ne mi oluyor? Özel filtrelerle ağaçları, çalıları, bitki örtüsünü ve hatta modern binaları ekrandan tek tuşla siliyoruz. Geriye dijital arazi modeli dediğimiz çıplak yeryüzü kalıyor. Çıplak gözle tamamen görünmez olan o hayalet şehirler, antik yollar, teraslar saniyeler içinde karşımızda beliriveriyor. İnanılmaz değil mi? Gökyüzünden yeri okuduk, şimdi gelin ayaklarımızı yere basalım. Arazideyken çantamdan ayırmadığım en yakın dostlarımdan biriyle tanıştırayım sizi. Munsell renk sistemi. Alt tarafı bir avuç toprak, ne anlatabilir ki demeyin, bir avuç toprak bazen ciltlerce kitaptan daha fazla şey söyler. Biz saha araştırmacıları daha ilk kazmayı vurmadan önce toprağın rengine bakarız ve bu standart renk kartellasıyla eşleştiririz. Çünkü toprak insanlık tarihini, o bölgede neler yaşandığını kendi renk dilinde kaydeder. Ekrana bir bakın. Munsell sistemi toprağı 3 ana bileşene ayırıyor. Renk, özü, değer ve doygunluk. İşin can alıcı noktası şu. Sahada, diyelim ki kartelada 2.5 YR gibi bir kod gördük. Bu bize hemen o toprağın yüksek oranda demir oksitlenmesi içerdiğini, yani kırmızı bir toprak olduğunu söylüyor. İyi direni olmuş su tutmayan topraklar oksitlendiği için kahverengi veya kırmızı görünür. Ama su basan, oksijensiz kalan kötü direne olmuş bataklık gibi topraklar zamanla siyah, gri veya mavi renge döner. Dahası da var. Diyelim ki toprağın içinde beyaz yumrular, ağaç dalına benzeyen damarlar gördünüz. İşte bunlar karbonatlara işaret ediyor. Yani aklımıza hemen şu geliyor, acaba burada bir zamanlar antik bir binanın kireç taşı temelleri veya harç kalıntıları mı vardı? Toprak kesinlikle konuşuyor arkadaşlar, yeter ki dinlemeyi bilin. Yüzeyin rengini okuduk, harika. Peki ya altı? İkinci bölümümüz antik yankılar. Şimdi işi biraz daha derinleştirelim ve toprağa vurarak geçmişin o yankısını dinlemenin heyecan verici akustik dünyasına geçelim.
Arkeoakustik deyince aklınıza sadece mağaralarda bağırdığımızda geri dönen yankılar gelmesin. Bu artık inanılmaz karmaşık ve etkili bir jeofizik araştırma dalı oldu. Düşük frekanslı stres dalgalarının yer altında nasıl hareket ettiğine bakarak o geleneksel yer radarlarının bile ıskaladığı gizli odaları, mahzenleri, kapalı tünelleri bulabiliyoruz. Hatta bu akustik bilim, antik Maya piramitlerindeki o tuhaf cıvıltılı yankıları ya da Stonehenge'in büyüleyici ses gizemini çözmemize bile yardımcı oluyor. Peki biz sahada bunu pratikte nasıl uyguluyoruz? Gelin darbe yankı yöntemine adım adım bakalım. Çok basit bir mantığı var aslında. Yere, kayaya veya yapıya ufak bir çelik küreyle ya da bir çekiçle net bir darbe indiriyoruz. Bu mekanik darbe anında aşağıya doğru bir stres dalgası gönderiyor. Beton veya toprak gibi karmaşık malzemelerin içinde ilerleyen bu dalgalar aşağıda saklı bir boşluğa, diyelim ki kayıp bir mahzenin tavanına çarptığı anda geri sekiyor. Biz de yüzeye yerleştirdiğimiz hassas sensörlerle işte bu yansımayı anında kaydediyoruz. Ve inanın bana, yer altındaki o büyük bilinmezliği tek bir matematik formülüyle çözebiliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz bu formül sahada bizim adeta pusulamız. Derinlik eşittir dalga hızı bölü baskın frekansın 2 katı. Gözünüzü korkutmasın, çok net bir şey söylüyor bize. Bu basit ama inanılmaz güçlü hesaplama sayesinde şu an üzerinde durduğunuz yerin tam olarak kaç metre kaç santim altında devasa bir boşluk veya gizli bir geçit olduğunu nokta atışıyla bulabiliyoruz. Sıradaki bölümümüz kimyasal dedektiflik. Metal dedektörünüz olmadan metal avına çıkmaya ne dersiniz? Arazide elinize metal dedektörü yok diyelim. Sadece gözlerinizi kullanarak antik metalleri nasıl bulursunuz? Ekranda gördüğünüz bu tablo sahada tam anlamıyla hayat kurtarır. Kayalardaki veya topraktaki o oksitlenmiş lekeler bize çok şey anlatıyor. Mesela bakır toprakta reaksiyona girince o hepimizin bildiği malakit ve azurit dediğimiz canlı yeşil, mavi korozyon kabuklarını oluşturur. Demirin paslandığında kırmızıya, turuncuya döndüğünü zaten biliyoruz. Ama burada asıl dikkatinizi çekmek istediğim, arazide gördüğünüzde kalbinizi hızlandıracak olan şey şu: yüksek fosfatlı demir. Eğer kayanın, toprağın içinde mavi renkli bir demir korozyonu yani vivienit minerali görürseniz orada hemen bir durun. Çünkü o mavi demir orada metalle karışmış antik organik atıkların, yani belki tarih öncesi bir çöplüğün ya da hiç bozulmamış bir mezar alanının olduğuna çok güçlü bir işarettir. Size yılların getirdiği çok sevdiğim küçük bir saha hilesi vereyim. Doğada yüzey renkleri bazen yalan söyler, bizi fena kandırır. Ama porselen bir plakaya sürtme testi asla ve asla yalan söylemez. Şimdi demir oksit olan hematit dışarıdan bakınca bazen parlak gümüş renginde falan görünebilir. Ama onu alıp beyaz bir porselen tabağa sürttüğünüzde orada her zaman kırmızımsı kahverengi bir toz çizgisi bırakır. Manyetit ise tamamen siyah bir çizgi bırakır ve tabii ki mıknatısa hemen yapışır. Kimya, yeraltının asla silinemeyen parmak izidir arkadaşlar. Toprağı okuduk, yankıları dinledik, kimyaya baktık. Şimdi 4. bölümümüz kemiklerin ve metinlerin dili. Arazide çalışıyorsunuz, toprağı eşelediniz ve karşınıza bir kemik çıktı. Saniyeler içinde aklınıza gelen ilk soru nedir? Bu bir hayvana mı ait yoksa bir insana mı? Ekrana çok iyi bakın. İnsan evriminin getirdiği o yapısal zayıflamayı, bizim narinleşme dediğimiz o süreci hemen fark edeceksiniz. Atalarımızdan günümüze insan iskeleti, o giderek büyüyen beyinlerin enerji talebini dengelemek için hep daha hafif, daha narin bir hale geldi. Şu sağdaki insan çenesinin soldaki geyik çenesine göre ne kadar ince, ne kadar zarif yapılı olduğuna bir dikkat edin. Bir başka örnek daha vereyim. Solda bir insan bebeğine ait kol kemiği, sağda ise sıradan bir hindinin kanat kemiğini görüyorsunuz. Hayvanların uzuv kemikleri ağırlık taşımak veya uçmak gibi spesifik hareketler için inanılmaz derecede sağlam yapıdadır. Çoğu zaman basınca dayanmak için kaynaşmış kemikler görürüz. Ama iki ayak üzerinde duran insan yapısı tamamen farklı bir sistem. Çok daha farklı bir dikey eksen geliştirmiştir. Arazide bu ayrımı anında yapabilmek gerçekten hayati önem taşır. Tabii bazen sadece dışarıdan bakmak yetmez. Sahada en güvendiğimiz yöntemlerden biri de yoğunluk testidir. Bir kemik kırığının içine bakma şansınız varsa fark barizdir. İnsan kemiğinin dışındaki o sert kabuk, kemiğin çapının sadece 1/4 kadardır ve içi böyle ağ gibi süngerimsi bir yapıyla doludur. Ama hayvan kemikleri öyle mi? O ağır gövdelerini taşıyabilmeleri için çok kalın bir dış kabuğa, neredeyse çapın yarısına varan bir kalınlığa sahiptirler ve içleri pürüzsüzdür. Ağırlığını elinizde hissettiğiniz an, evet bu kesin bir hayvan kemiği dersiniz zaten. Kemiği bulduk, insan olduğunu anladık diyelim. Peki bu kemiğin içindeki kimya bize o kişinin binlerce yıl önceki hayat hikayesini anlatabilir mi?
Kesinlikle evet. Laboratuvarlarda yapılan izotop analizleri resmen antik bir biyolojik günlük okumak gibidir. Karbon 13 ve azot 15 izotopları bize bu insanın binlerce yıl önce ağırlıklı olarak ne yediğini, protein kaynağını söyler, oksijen 18 nasıl bir iklimde yaşadığını ve suyunu hangi kaynaktan içtiğini gösterir. Hele stronsiyum 87 var ki bu adeta antik bir navigasyon cihazıdır. Bize o bedenin yeryüzünün tam olarak hangi coğrafyasından geldiğini, nerede doğup büyüdüğünü şaşmaz bir doğrulukla fısıldar. Diyelim ki kazı bitti, eserler masaya geldi. Arşivdesiniz, elinizde üzerine bakınca tamamen boş, hiçbir şey yazmayan eski püskü bir parşömen var. Aslında yüzyıllar önce üzerindeki metin kazınmış, silinmiş, yerine başka bir şey yazılmış ya da tamamen kaybolmuş. İşte bu metinleri yeniden okumak tek kelimeyle bir sihirdir. Karanlık bir odada o soluk parşömenin üzerine ultraviyole yani UV ışığı tuttuğunuzu hayal edin. Bir anda parşömen floresan gibi parlamaya başlar. O silindiği sanılan demir mazı mürekkepli harflerse ışığı emip simsiyah kalarak muazzam bir kontrast oluşturur. Karanlıkta parlayan sırları böyle okuruz işte. Çok bantlı görüntüleme teknolojisiyle bugün kayıp sanılan o meşhur eserleri, görünmez yazıtları tam da bu şekilde karanlığın içinden çekip alıyoruz. Yıllarca sahada toz yutmuş, laboratuvarlarda o soğuk ışıkların altında sabahlamış biri olarak öğrendiğim en büyük ders şudur. Geçmiş asla gerçekten kaybolmaz, sadece onu ortaya çıkaracak doğru araçları bekler. Bilim bize harika bir hediye veriyor. Antik çağa bakabilen bir X-ray vizyonu. Toprağın rengi, görünmeyen bir tünelin yankısı, bir kemiğin kırık dokusu ya da ışığın dalga boyu. Bunların hepsi bize zamanın unutulmuş sayfalarını birer birer okutuyor. Bugünlük günlüğümüzün sonuna geldik ama sizlere aklınızdan çıkmayacak bir soru bırakmak istiyorum. Bugün sokağa çıktığınızda, bir sonraki yürüyüşünüzde ya da doğaya karıştığınızda bastığınız o toprağa, çevrenizdeki sıradan görünen manzaraya bir de bu gözle bakmaya ne dersiniz? Kim bilir belki de şu an o devasa görünmez sırların, toprağa karışmış antik bir şehrin, unutulmuş koca bir destanın tam da üzerinde duruyorsunuzdur. Biliyor musunuz? Toprak, asırlardır o büyük sırlarını bizden o kadar ustalıkla saklıyor ki, yerin metrelerce altındaki o kadim kalıntılar öyle herkese değil, sadece ama sadece doğru frekansta dinlemeyi bilenlere kendini gösterir. Bugün yerli ve yabancı devlet arşivlerinden, kazı raporlarından ve o derin akademik tezlerden süzüp getirdiğimiz verilerle sıradan ayarların çok ötesine geçiyoruz. Bu derinlemesine incelememizde cihazınızın bir türlü göremediği o inanılmaz derinliklere nasıl inebileceğinizi, performansı tam %30 artıracak o kritik ayarları konuşacağız. Yüksek mineralli, inatçı topraklarda sinyal temizlemenin sırlarını ve tabii ki ekipmanınızı fabrikasyon sınırların dışına çıkaracak hacker usulü donanım modifiyelerini adım adım açığa çıkaracağız. Hazırsanız o gizemli toprağın şifresini kırmaya başlıyoruz. Pekala, gelin bu işin temeline, o en can sıkıcı anlara bir inelim. Arazidesiniz. Cihazınızın ayarlarını kılavuzda yazdığı gibi harfi harfine yapmışsınız. Bataryanız %100 dolu. Yani kağıt üzerinde her şey kesinlikle mükemmel. Peki ama neden o büyük hedefi, belki de tam ayağınızın altındaki o devasa sinyali hala ıskalıyorsunuz? Neden cihazınız yüzeydeki paslı bir çiviye bağırırken derindeki o asıl tarihi dokuyu tamamen atlıyor? Bunun cevabı aslında çok basit ama bir o kadar da acımasız dostlar. Toprağın ta kendisi. Ekipmanınızı kör etmek için o an aktif olarak sahte sinyaller üretiyor. 1. bölüm, yani asıl görünmez düşmanımız. Manyetik mineralizasyon. Bakın, Doktor Serkan Aksoy'un ileri düzey metal dedektörleri üzerine yaptığı akademik araştırmalar bize sorunun kökünü çok net gösteriyor. Üzerinde yürüdüğümüz o toprak öyle masum bir kum veya çamur yığını falan değil. İçinde manyetit ve magnemit gibi ferromanyetik, hematit ve götit gibi antiferromanyetik, demir bileşikleri barındıran canlı bir mayın tarlası adeta. Bu iletken mineraller toprakta inanılmaz derecede yüksek bir manyetik duyarlılık yaratıyor. Peki ne yapıyorlar? Dedektörünüzün elektromanyetik alanıyla resmen göğüs göğüse savaşıyorlar. Cihazınıza durmadan sahte alarmlar yollayarak o asıl hedefin cılız, zayıf sinyalini tamamen maskeliyorlar. Yani çoğu zaman cihazınız metali değil, sadece toprağın içindeki bu demir oksitleri okuyor. Elimizdeki şu rakamlara yakından baktığımızda durumun vehameti o kadar güzel ortaya çıkıyor ki. Diyelim ki nötr bir topraktasınız, reaktif sinyal yani o bahsettiğimiz X sinyali sadece 800 seviyelerinde. Gayet makul. Ama yüksek mineralli o zorlu toprağa geçtiğiniz an bu rakam ne oluyor biliyor musunuz? Tam 600 bin. Evet, inanması güç ama 600 binlik devasa bir seviyeye fırlıyor.
Şimdi cihazınızın kafası neden karışıyor anladınız mı? Doğru bir zemin kompansasyonu, yani o hassas toprak ayarı yapılmadığında zavallı dedektörünüz bu 600 binlik devasa sinyal duvarına toslar ve anında kör olur. Hedefi bulabilmeniz için o devasa parazit fırtınasının içinden o incecik saf metal sinyalini cımbızla çeker gibi süzüp çıkarmanız gerekir. İkinci bölüme geçiyoruz. Sınırları zorlamak ve cihazın derinliğini fiziksel olarak %30 artırmak. Şunu unutmayın, fizik kurallarıyla inatlaşamazsınız. Bir cihazın inebileceği derinliği belirleyen en büyük faktör, toprağın altına gönderdiğiniz o elektromanyetik alanın hacmidir. Küçük başlıklar kullanışlıdır, evet. Özellikle bol çöplü alanlarda hedefleri birbirinden ayırmak için harikadır. Ama o sert üst katmanı asla delip geçemezler. Eğer derindeki o yıllanmış, ağır kalıntıyı arıyorsanız, cihazınızın fabrikasyon sınırlarını yıkıp geçmeniz ve 28 ile 38 santimetre arasındaki o büyük çift D başlıklara geçmeniz şart. Sadece bu basit fiziksel donanım değişimi bile size anında %30 ile %50 arasında bir derinlik avantajı sağlayacaktır. Bu gerçekten muazzam bir fark. Arazidesiniz ve inanın bana orada işin şakası yok. Şimdi size vereceğim bu kuralları adeta bir saha el kitabı gibi aklınıza kazımanızı istiyorum. Büyük başlığı taktınız, tamam. Arama hızınız son derece yavaş ve stabil olmalı. Öyle acele ederseniz derinden gelen o zayıf, fısıltı halindeki sinyalleri cihaz işlemeye fırsat bile bulamaz. VLF sistem bir cihaz kullanıyorsanız frekansı mutlaka düşürün çünkü düşük frekans her zaman toprağa çok daha sert ve derin nüfuz eder. Başlığı toprağa silecekmişiniz gibi yakın tutun, havada golf sopası gibi sallanan bir dedektör derinlikten anında kaybeder. Gelelim en kritik, en çok yapılan hataya, zayıf batarya. Cihaz çalışıyor diye kanmayın, voltaj biraz bile düşerse toprağa basılan sinyalin gücü ve derinlik anında bıçak gibi kesilir. Ve son olarak şu cihazın hassasiyetini en sona dayayıp en derini bulurum tuzağına sakın düşmeyin. Eğer makine stabil değilse, sürekli parazit yapıyorsa, o fullediğiniz yüksek hassasiyet size hedeften çok sadece baş ağrısı ve sahte sinyal verecektir. Geldik 3. bölümümüze. Kusursuz sinyale ulaşma sanatı. Darbe indüksiyon, yani PI sistemlerde toprak kompansasyonu. Darbe indüksiyon devrelerinin o karmaşık dünyasına içeriden baktığımızda asıl sihri işte o zaman görürüz. Sistemdeki o darbe üretici, bobin üzerinden toprağa çok kısa ama inanılmaz yüksek akımlı darbeler ateşler. Ve sonra ne yapar biliyor musunuz? Aniden susar. Sistem o milisaniyelik sessizlikte sadece dinlemeye geçer. Hedefin üzerinde yeni oluşan o girdap akımlarının yavaş yavaş sönümlenmesine, o metalin fısıltısını dinler. PI sistemler toprağa sürekli bir sinyal basmadığı için o baş belası toprağın devasa mineral tepkisini çok büyük ölçüde kör noktada bırakır. İşte PI cihazların o mineral canavar topraklarda bu kadar başarılı olmasının sırrı tam olarak budur. Şimdi olaya biraz da bir hacker'ın, bir mühendisin gözüyle, bu sönümlenme eğrileri üzerinden bakalım. Toprak kompansasyonu dediğimiz şeyin aslında ne kadar büyük bir baş belası olduğunu burada anlıyoruz. Siyah bir çizgi hayal edin, bu tamamen saf mineral etkisinin sönümlenme eğrisidir. Diğer renkli çizgilerse altın, gümüş, bakır gibi metalleri temsil ediyor. Ama ortada çok can sıkıcı bir sorun var. O toprağın siyah çizgisi bazı değerli metallerin çizgilerine o kadar sinsi bir şekilde benzer ki donanım tek başına kör gibi kalır, gerçeği yalandan asla ayırt edemez. İşte tam da bu yüzden toprağa farklı genliklerde ardışık darbeler gönderen ve bu karmaşık eğrileri birbirinden milisaniyeler içinde matematiksel olarak koparıp ayıran çok ileri düzey bir yazılım kompansasyonuna ihtiyacımız var. Eski analog donanımsal örnekleyici evreleri bilirsiniz. Biraz fazla ısınır, sabahçeyiyle biraz nem kapar ve arazinin tam ortasında en kritik anında size yarı yolda bırakır. Ama modern çağ, yani mikro denetleyici odaklı o dijital işlemci yapısına geçtiğiniz an oyunun bütün kuralları baştan yazılır. Dijital dönüştürücüyle o topraktan alınan ham, kirli veriler doğrudan işlemcinin dijital ortamına aktarılır. Çok karmaşık matematiksel çıkarma teknikleri kullanılarak az önce bahsettiğimiz toprağın o 600 binlik devasa X sinyali sanki elinizde sihirli bir silgi varmış gibi anında silinip atılır. Geriye ne mi kalır? Geriye sadece ve sadece asırlarca o karanlıkta beklemiş saf metalin, o net, kusursuz ve heyecan verici sinyali kalır. Ve 4. bölüm. Bu işe gönül verenlerin en sevdiği kısım. Hacker usulü modifiyeler, EMI ve RFI ekranlaması. Şunu hiç unutmayın dostlarım, bizim arazide savaştığımız tek düşman o ayaklarımızın altındaki ağır toprak değil. Havada uçuşan, gözümüzle göremediğimiz o devasa dalga okyanusu da bizim en büyük düşmanımız.
EMI ve RFI yani elektromanyetik ve radyo frekansı parazitleri. Özellikle 30 ila 100 MHz bandında gezen bu baş belası parazitler o tepenizdeki yüksek gerilim hatlarından, uzaktaki radyo vericilerinden ve hatta cebinizdeki telefondan bile gelir. Dedektörünüzün o narin, hassas devre kartlarına acımasızca sızarak sürekli sahte sinyaller üretirler. Siz de cihaz bağırıyor diye hassasiyeti kısmak zorunda kalırsınız ve bum, derinlik anında ölür. İşte şimdi size sektörün endüstriyel bir sırrını veriyorum. Fabrikalar üretim maliyetlerini kısmak için o milyarlık cihazların plastik kasalarının içini neredeyse hiçbir zaman mükemmel yalıtmazlar. Peki bunun nihai çözümü ne? İletken gümüş boya. Özellikle gümüş dolgulu polimerler bu işin zirvesidir. Cihazınızın o beynini, elektronik kartını barındıran plastik kasanın iç yüzeyini bu gümüş boyayla tamamen kapladığınızda sadece birkaç dakika içinde kurur ve orada kusursuz, aşılmaz bir Faraday kafesi oluşturur. Dışarıdaki tüm o radyo kirliliğini, o elektromanyetik gürültüyü duvar gibi bloke eder. Sonucu merak mı ediyorsunuz? Cihazınız arazide inanılmaz, adeta ölü gibi bir stabiliteye kavuşur. Siz de hassasiyeti sonuna kadar kökleyip kimsenin inemediği o derinliklere inersiniz. Diyelim ki o zorlu şartlarda, taşlık arazide cihazınızın kablolarının içindeki o ince koruyucu örgü veya başlık ekranlaması zarar gördü. Ne yapacaksınız? O pahalı başlığı çöpe mi atacaksınız? Kesinlikle hayır. Bu uygulayacağımız adım adım hacker onarımına çok dikkat edin. Hasarlı bölgenin iç kısmına ısıya ve her türlü dış etkene dayanıklı özel polimit bant yapıştırıyoruz. Neden mi? Çünkü bu bant elektromanyetik alanlara karşı kelimenin tam anlamıyla görünmezdir. Ardından koptuğu için eksik olan o örgü desenini az önce bahsettiğimiz o mucizevi iletken gümüş boyayla bandın üzerine tıpkı bir ressam gibi yeniden çizerek elektriksel devamlılığı tamir ediyoruz. Üzerine bir kat daha koruyucu bant çektik mi? Tamamdır. Cihazınızın o hayati koruma kalkanı inanın bana eskisinden bile çok daha sağlam bir şekilde göreve dönüyor. 0. Evet, koca bir 0. O büyük DD başlığın sağladığı kaba fiziksel güç, mikro denetleyicinin saniyede binlerce kez yaptığı o kusursuz toprak kompansasyonu hesaplamaları ve cihazın kalbine kendi ellerinizle uyguladığınız o özel gümüş yalıtım kalkanı bir araya geldiğinde, arazide duymanız gereken sahte sinyal sayısı tam olarak budur. 0. Cihazınız o zorlu toprakta tamamen sustuğunda, hiç parazit yapmadığında, işte o an toprağı fethetmişsiniz demektir. Ve inanın bana, bundan sonra kulaklığınızda duyacağınız tek bir ses olacak, o da asırlardır, yüzyıllardır orada çıkarılmayı bekleyen o gerçek hedefin, o muazzam tarihin sesi. Onlarca yıl, sayısız arazi, bitmek bilmeyen kazılar. Tüm bu tecrübe bana tek ama çok değerli bir şey öğretti. Toprak asla dilsiz değildir, o her zaman konuşur. Asıl marifet, onu dinleyecek, o doğru, o pürüzsüz frekansı bulabilmektedir. Bugün üzerine konuştuğumuz, derinlemesine incelediğimiz bu ileri düzey modifiyeleri kendi donanımlarınıza mutlaka uygulayın. O fabrikasyon sınırlarını korkusuzca zorlayın. Peki şimdi size soruyorum. Bundan sonraki ilk arazinizde cihazınızın size söylediği o ucuz, standart yalanlara inanmaya devam mı edeceksiniz? Yoksa toprağın asırlardır o karanlıkta sakladığı gerçek fısıltıyı, o büyük sırrı duyacak kadar cesur musunuz? Tarih deyince birçoğumuzun aklına devasa tapınaklar, parıl parıl altın heykeller ya da dev lahitler geliyor, değil mi? Ama bugün tarihin o en sessiz, en mütevazı ama kesinlikle en dürüst tanığına bakacağız. Toprağın ta kendisine. Göreceksiniz ki geçmişi çözmek için elimizde büyülü bir pusulaya falan gerek yok. Sadece bir avuç toprağın dilinden anlamak yetiyor. Hadi kendimize şu soruyu soralım. Tarihin en büyük sırları aslında nerede saklı? Çoğumuz arkeolojinin o Indiana Jones filmlerindeki gibi aksiyon dolu hazine avlarından ibaret olduğunu sanıyor. Ama inanın bana, bilimsel gerçeklik çok daha büyüleyici. Bizi geçmişin tam kalbine götüren o asıl ipuçları devasa anıtlarda falan değil, tam da ayaklarımızın altındaki o sıradan toprak parçasında, taşların renginde ve yüzeydeki ufak döküntülerde gizli. İşte tam bu noktada karşımıza adli arkeoloji kavramı çıkıyor. Modern arkeologlar bir kazı alanına tıpkı bir cinayet masası dedektifinin olay yerine yaklaştığı gibi yaklaşıyorlar. Yani nasıl ki bir dedektif halıdaki o ufacık kan lekesini ya da kırık bir cam parçasını inceliyorsa, arkeologlar da geçmiş insan davranışlarını yeniden kurgulamak için toprağın kimyasını, katmanlarını ve o mikro düzeydeki kalıntıları aynı titizlikle deşifre ediyor. İnanılmaz, değil mi?
Peki bugün dedektif çantamızda neler var derseniz, toprağın sırrını, renklerin dilini, mikro kanıtları, o meşhur yüzey illüzyonunu, zamanın sıkışmasını ve son olarak her şeyi birbirine bağlayan büyük pusulayı inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız toprağın o büyük sırrı, yani olayları kaydettiği kronolojik haritası. Toprağı sadece cansız bir örtü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O aslında tüm olayların ve insan eylemlerinin üzerine milim milim işlendiği devasa bir kronolojik harita. Doğada toprak katmanları zamanla yatay olarak birikiyor. Ama düşünün, bir insan gelip bir çukur kazdığında, bir ev inşa ettiğinde ya da bir şeyler gömdüğünde o doğal yataylık bir anda bozuluyor. Ve insanoğlunun toprak üzerindeki bu müdahalesi, toprağın stratigrafisinde, yani o katmanlı yapısında bir daha asla silinmeyen, geri döndürülemez bir parmak izi bırakıyor. Bu izleri okumanın mantığı aslında 17. yüzyılda jeolog Nikolaus Steno'nun bulduğu süperpozisyon yasasına dayanıyor. Kuralımız çok net. Eğer toprağa dokunulmamışsa en alttaki tabaka en eski, en üstteki ise en yenidir. Yani arkeologlar derinlere indikçe resmen zamanda geriye doğru bir yolculuğa çıkıyorlar. Ama o kazılan çukur gibi diğer katmanları kesen bir yapı görüyorsanız, o çukur kesinlikle içinden geçtiği tüm o katmanlardan daha yenidir. Bu, adli dedektifimiz için olayın yaşandığı o saniyeyi mühürleyen en somut ipucu. İkinci aşamaya geçiyoruz. Renklerin dili ve görünmez imzalar. Peki bu görünmez imzaları tam olarak nasıl okuyoruz? Arkeolojik bir dedektif, toprağın sadece dokusuna bakmaz. Çıplak gözle o zor fark edilen renk değişimlerini de arar. Arazideyken toprağın rengine bakıp, ya bu biraz sarımsı falan denmez. Bunun yerine Munsell toprak renk kartelası dediğimiz standart kodlar kullanılır. Bu standartlaştırma gerçekten hayati bir mesele. Çünkü ufacık bir renk tonu değişimi bile o arazinin geçmişte tarım için mi, sanayi için mi yoksa yerleşim için mi kullanıldığını adeta bağırarak söylüyor. Gelin bu renklerin bize ne anlattığına bir bakalım. Mesela kırmızı veya turuncu bir toprak buldunuz diyelim. Burada büyük ihtimalle demir oksitlenmiştir. Yani geçmişte burada metal işlenen bir atölye ya da sürekli ateş yakılan bir alan olabilir. Siyah veya koyu gri bir toprak gördüyseniz organik maddelerin, gıda atıklarının çürüdüğünü anlarsınız. Burası eski bir çöplük veya havasız bir çukur demektir. En ilginci ise alacalı, yani o alt katmanın açık renkli kiliyle üst katmanın koyu humusunun karıştığı topraklar. Bu karışık renkler bize tam olarak şunu söyler: yüzlerce yıl önce birisi burada bir çukur kazdı ve sonra onu geri doldurdu. Aslında toprağa bu renkleri veren şey, içindeki demir gibi mikroskobik bileşikler. Hematit veya limonit gibi demir minerallerine antik bir boya gibi düşünebilirsiniz. Olay yerini kelimenin tam anlamıyla kalıcı olarak boyuyorlar ve binlerce yıl sonra bile arkeologlara işte burada, geçmişte tam da bunlar yaşandı diyerek çok net bir rapor sunuyorlar. Geldik üçüncü konuya. Mikro kanıtlar ve biyokimyasal analiz dünyası. Peki çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar küçük o kanıtlar ne olacak? Biliyorsunuz toprağın içinde mikroskobik mineraller var. Kuvarts gibi hafif mineralleri her yerde bulabilirsiniz. O yüzden bize pek bir hikaye anlatmazlar. Ama zirkon veya epidot gibi ağır mineraller bölgesel olarak acayip farklılık gösterir. Tam anlamıyla bir parmak izi gibidirler. Bir alandaki ağır mineralleri analiz ettiğinizde o toprağın kilometrelerce öteden taşınıp taşınmadığını ya da arazinin geçmişte nasıl düzenlendiğini resmen nokta atışıyla bulabiliyorsunuz. Ve şu detay gerçekten inanılmaz. Etrafta gözle görünür hiçbir şey kalmamış olsa bile kimya asla yalan söylemez. İnsan ve hayvan faaliyetleri toprağa kalıcı bir fosfor, yani fosfat bırakıyor. Asidik topraklarda binlerce yıl içinde bir bedenin kemikleri tamamen eriyip yok olsa bile o vücuttan sızan fosfor orada kalmaya devam ediyor. Arkeologlar buna mezarın gölgesi diyor. Uzmanlar o topraktaki fosfat bulutunu haritalandırarak ortada tek bir kemik parçası olmasa bile görünmez bir bedenin tam konumunu ve yatış yönünü tıpkı olay yerindeki bir polis tebeşiriyle çizer gibi kusursuzca ortaya çıkarabiliyorlar. Yok artık diyorsunuz değil mi? Ama gerçek bu.
Tabii iş sadece kimyayla bitmiyor. Arazi taraması yaparken o minicik kalıntıların fiziksel olarak toplanması işi de var. Normal elekleri bir kenara bırakıp sadece 0,1 milimetrelik mikroskopik elekler kullandığınızda o ufak tefek kanıtların, yani mikroskobik bir çakmak taşı yongasının, tek bir cam boncuğun ya da ufacık bir boya kalıntısının bulunma oranı tam %82 artıyor. Düşünebiliyor musunuz? Gözden kaçabilecek o minicik bir parça koca bir antik yerleşimin tüm tarihini baştan yazabilir. 4. bölüm Yüzey illüzyonu ve etrafa dağılmış kanıtlar. İşte bu kısım dedektifliğimizin en aldatıcı yerlerinden biri. Geniş bir araziye şöyle rastgele saçılmış gibi duran 3-5 seramik parçası, çakmak taşları veya eski çiviler düşünün. Defineciler veya amatör gözler bu düşük yoğunluklu kalıntıları genelde önemsiz sanıp umursamazlar bile. Ama bir arkeolog için bu rastgele serpintiler devasa bir illüzyondur. Neden mi? Çünkü bu dağınık parçalar o bölgedeki tarihsel arazi kullanımının ve henüz bulunamamış bir merkezin aslında en büyük yansımasıdır. Buradaki can alıcı nokta tam olarak şu. Bu küçük, aşınmış yüzey döküntüleri merkezden dışa doğru bir tür halo, yani bir serpinti alanı yaratıyor. Mesafe azalma modeli dediğimiz kurala göre o ana yerleşim merkezinden, diyelim ki mutfaktan ya da mezardan uzaklaştıkça bu parçaların sayısı ve boyutu gayet öngörülebilir bir şekilde azalıyor. Arkeologlar yüzeydeki bu ince kalıntı yoğunluğunu okuyarak tıpkı Hansel ve Gretel'in ekmek kırıntılarını takip etmesi gibi o görünmez ana merkezin koordinatlarına doğru yürüyebilirler. 5. konumuz zamanın sıkışması ve doğanın işleyişi, yani tafonomik süreçler. İyi de bu döküntüler yerin bilmem kaç metre altından yüzeye hem de bu kadar geniş bir alana nasıl yayılabiliyor? İşte bilim insanları buna tafonomik süreçler diyor. Toprak oluşum süreçleri o gömülü kanıtların yerini sürekli değiştiriyor. Sanki bir iskambil destesini durmadan karıyormuşsunuz gibi. Su erozyonu ağır objeleri yamaç aşağıya iterken rüzgar hafifleri sağa sola savuruyor. Biyotürbasyon dediğimiz süreçte solucanlar ve köstebekler binlerce yıllık kalıntıları alıp yer altından yüzeye çıkarıyor. Bir de üzerine yüzyıllardır o tarlaları süren tarımsal pullukları, traktörleri ekleyin, o kalıntılar yatay olarak metrelerce ileri sürükleniyor. Bütün bu erozyon ve sürüm faaliyetleri arkeolojik zamanı kelimenin tam anlamıyla sıkıştırıyor. Şöyle hayal edin, yüzeydeki o ilk 30 santimetrelik pulluk bölgesinde Roma döneminden kalma bir çömlek parçasıyla 18. yüzyıla ait makine kesimi bir çiviyi yan yana bulabiliyorsunuz. Aralarında binlerce yıl var ama doğanın ve insanın toprağı sürekli yoğurması yüzünden aynı noktada birleşmişler. İşte yüzeydeki bu karmaşık, düşük yoğunluklu eserler tabakası aslında altındaki o asıl büyük yerleşimin gerçek yaşını ve ne kadar büyük olduğunu ustalıkla gizleyen mükemmel bir maskedir. Ve son bölümümüz büyük pusula ve makro koordinatları bulmak. Bu incelememiz boyunca gördük ki bir kazı alanı içinden şıkır şıkır altınlar çıkan bir hazine değil, her bir sayfası toprak katmanlarıyla yazılmış çok kıymetli tarihi bir günlüktür. Bağlam ve o katman dizilimi olmadan hiçbir eserin, hiçbir kalıntının tarihsel bir değeri yoktur. Toprağın rengi veya o görünmez kimyasal imzalar bile bize yüzyıllar önce orada tam olarak neler yaşandığını söylüyor. Ve en güzeli de ne biliyor musunuz? Yüzeydeki o küçük, aşınmış, göz ardı edilen mikro kalıntılar bizi kadim uygarlıkların tam kalbine götüren çok hassas bilimsel bir pusula işlevi görüyor. O yüzden bugün yolda yürürken veya kendi bahçenize bakarken bir anlığına durun ve şunu düşünün. Acaba şu an üzerinde durduğunuz o sıradan toprak parçası çözülmeyi bekleyen antik bir olay yeri olabilir mi? Renk değişimleri, mikroskopik mineraller, yerleri değişmiş ufak çakıl taşları. Kim bilir ayaklarınızın altında hangi sırlar yatıyor? Bu incelememizde geçmişi bizzat toprağın gözünden okuduk. Umarım artık toprağa bakış açınız tamamen değişmiştir. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.